Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bakalım 8-14 Aralık haftası bizlere ve dünyaya neler vaat ediyor? Her zaman olduğu gibi öncelikle genel olarak haftanın atmosferini bir değerlendireceğim sizler için. Sonrasında kısaca bir ülkelere bakacağız. Çok kısa olacak bu. Ve devamında da burçlarınız üzerinde haftayı detaylıca değerlendirmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi 8-14 Aralık haftası biraz stres barındırıyor. Dolunayın sonrasında hatta Aralık'ın en hareketli haftası da olacak diyebiliriz. Baktığımız zaman gökyüzü oldukça hareketli. Çok uzatmadan yerin geçelim haftanın etkilerine. 8 Aralık gününe baktığımız zaman Ay Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve liderlerle ilgili konuları belki de daha fazla gündemde görebileceğimiz bir hafta başı deneyimleyebiliriz. Plüton'la Ay'ın karşıtlığı özellikle güç gösterilerinin daha fazla aktif olacağını da bizlere düşündürebilir. Bunu kişisel anlamda belki ilişkilerde kıskançlık, birbirimizin üzerinde baskı oluşturma gibi de deneyimleyebiliriz. Duygularımızı belki de çok da böyle içimizde patlayacak duruma getirmeden ifade etmemizin yararı olabilir bugüne kadar. Yoksa bu enerjiyle birlikte bizler o yoğun enerjiyi bir patlama şeklinde dışarıda vurabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekecektir kişisel anlamda. Aynı gün içerisinde bir gün öncesinden bugüne yansıyan Merkür ve Satürn'ün üçgen açı enerjisi söz konusu. Bu da yine ticaretle ilgili, eğitimle ilgili, iletişimle ilgili konularda belki buraya yine uluslararası ilişkiler ve iletişim temalarını da ekleyebiliriz. Bu alanda yeni vizyonlar, yeni hedeflerin açıklandığı gündemlerle de karşılaşabiliriz. Ülkemizde eğitim konusunda yeni vizyonlar, yeni ideallerle ilgili açıklamalar zaten ardı ardına geliyor. Belki de bu konuların yeniden gündeme geldiğini gözlemleyebiliriz ama umarım ki bu üçgen açı istediğimiz haberleri duymamızı sağlasın. 9 Aralık'a geldiğimiz zaman Mars ve Satürn karesiyle karşılaşıyoruz. Mars Yay burcunda ilerlemeye başladığından dolayı artık Satürn'le yapacağı karede burada biraz zorlayıcı bir etki açığa çıkarabilir. Mars yine burada liderleri temsil ettiğinden dolayı, liderlerin yayılmacı enerjisini belki de temsil ettiğinden dolayı burada bazı yapısal veya sistemsel sorunlarla karşılaşabileceklerini ya da bazı blokajlarla karşılaşabileceklerini bizlere düşündürebilir. Özellikle Yay burcundaki bir Mars'ın liderlerin genişleme isteği, genişleme ideallerini temsil ettiğinden dolayı ve burada Balık burcundaki Satürn'le çakıştığından dolayı da ideallerinin daha önceki yapılandırılmış diğer ideallerle, vizyonlarla çakıştığını gözlemleyebileceğiz gibi duruyor. Çünkü liderler özellikle ticaret anlamında, belki de yine kaynaklara ulaşma anlamında daha agresif bir psikolojiyle haftaya enerjilerini yansıtabilirler ama burada belirttiğim gibi bazı yapısal sistemsel blokajlarla karşılaşabilirler. Yani önlerinde bir engel göreceklerini söyleyebiliriz bu hafta içerisinde ya da bazı sistemlere, bazı yapılara karşı bir mücadele içerisine girebilecekleri şeklinde de bunu yine yorumlama şansımız var. Burada yine dinler ve inanç sistemleriyle ilgili de bir mücadele, bir çekişme ya da aktif olma gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Son dönemlerde biliyorsunuz işte Papa'nın Türkiye'yi ziyareti ve dünyaya da baktığımızda farklı gelişmelerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle inançlar, din konusunda da yine bu gündemlerle de karşılaşabileceğimizi düşünebiliriz. Kişisel anlamda tabii ki harekete geçmek isteyeceğimiz, belki de kendimizi geliştirmek isteyeceğimiz, yeni maceralara atılmak isteyeceğimiz bir hafta veya bir gün de deneyimleyebiliriz ama dediğim gibi az önce de genel olarak yaptığım yorumda belirttiğim gibi de bazı yapısal, sistemsel noktalara takılma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Belki işte yeni bir eğitim almak isteriz veya sosyal medya üzerinde daha fazla aktif olmak, daha geniş kitlelere ulaşmak isteriz ama örneğin orada algoritmaya takılırız. O bir sistem, bir yapı ve orada takıldığımız bir durumla karşılaşabiliriz. Örneğin bu sadece basit bir örnek, kişisel hayatlarımızda da genel olarak
bu yönde bir etkiyle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. 10 Aralık'a geldiğimiz zamansa Neptün'ün düz hareketine başladığını gözlemleyeceğiz. Neptün'ün son kez artık Balık burcunda düz harekete geçmesiyle birlikte bir dönemi kapatmamız gerekliliğinin altı çiziliyor gibi düşünebiliriz burada. Çünkü Neptün Balık burcunda bir dönemi kapatıyor. Belki de bizler artık bugüne kadarki hedeflerimizi, hayallerimizi, ideallerimizi gerçekleştirmemişsek hala artık son noktayı koyma ihtiyacı duyabiliriz bu süreçte ya da artık o geç kalınan treni kaçırmamak adına elimizden geleni yapmak durumunda da kalabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü Neptün Koç burcunda ilerlemeye başladığı zaman artık yeni bir dönem başlayacak. Satürn'le de Koç burcunda kavuşacağı dönem bir sınır belirsizliği, bir kafa karışıklığı, yapısal bir bulanıklıkla karşılaşabiliriz ya da hangi yöne ilerlememiz gerektiğini çok net göremeyebileceğimiz bir süreçte de karşılaşabiliriz. O yüzden bizler Neptün Balık burcundan çıkmadan, yani bu dönemi kapatmadan önce kendimize bir bakalım. Hedeflerimizi, ideallerimizi, vizyonlarımızı ne kadar gerçekleştirebildik? Manevi değerlerimiz, belki kime neyi ne kadar verdiğimiz, kendimizden ne kadar verdiğimiz veya bağışlayıcı olduğumuz gibi konulara biraz yoğunlaşmamız ve artık yeni bir sayfa açmamız gerekliliğini ve bu sayfayı nasıl açmamız gerekliliğini görmemiz gereken bir haftada, bir süreçte de olabiliriz. Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı haftanın en önemli etkilerinden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Özellikle Boğa ve Akrep aksında birbirlerini karşıt açıyla göreceklerinden dolayı para sistemleriyle ilgili ciddi zorlayıcı gelişmelerle, belki de çok sürpriz gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Özellikle kripto paralarla ilgili oldukça sansasyonel haberleri gündemde görebiliriz. Banka sistemleri, bankacılık sistemleri, finans sistemleriyle ilgili beklenmedik ani gelişmelerle karşılaşılması da söz konusu olabilir ama para, borsa, finans, bankacılık gibi alanlarda beklenmedik sarsıcı ani gelişmeler ve haberlerle karşılaşabileceğimiz bir gündeme işaret ediyor. Özellikle bu daha fazla bankacılık ve parayla ilgili konuları tetikleyecek gibi düşünüyorum. Çünkü Boğa ve Akrep aksında bir etkileşim söz konusu. Parayla ilgili alanlar olması sebebiyle ulaşımla ilgili, iletişimle ilgili sorunlardan çok parayla, bankacılıkla, finans sistemleriyle ilgili önemli sarsıcı gelişmelerle karşılaşabileceğimizi söyleyebilirim. Bu hafta içerisinde oldukça çalkantılı gündemler bizi bekliyor olabilir. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith'in kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz. Yay burcundaki Venüs'ün yine kuzey ay düğümüyle bir kare açı yapacağını gözlemliyoruz. Merkür ve Neptün'ün 29. derecede, kritik bir derecede birbirlerini üçgen açıyla gördüklerini yine gözlemliyoruz. Şimdi başlayalım sırasıyla. Lilith Akrep burcunda konumlandığı zaman ne ifade ediyor? Mars ve Plüton gezegenlerinin etkisi altına giriyor anlamına gelir bu. Akrep burcu doğasıyla oldukça gizemli, duygusal ve aşırılıklara iten bir enerji yaratabilir. Aşırıya kaçma ihtimalimiz oldukça yüksek olacak burada ve değişken bir eşleşme söz konusu olacak. Merkür Lilith'in doğasında çok da kestirilemeyecek bir enerji açığa çıkarabilir. Merkür ve Lilith'in Akrep burcundaki kavuşumu gizli kalmış, belki de içimizde uzun süre tuttuğumuz bazı konuları, bilgileri açığa çıkarma enerjisi ya da ihtiyacını doğurabilir. Yani uzun süre bildiğimiz bir bilgiyi, bir konuyu bizler gündeme getirme ihtiyacı duyabiliriz. Artık zamanıdır diyerek böyle bir girişimde bulunabiliriz. Uzun süre kin tuttuğumuz bazı konular varsa yine burada da kinimizi kusabileceğimiz bazı gündemlerde
söz konusu olabilir. Öz saygı sorunları yaşatabilir bizlere kişisel anlamda. Yine daha fazla psikolojik bir etki yaratacağını söylemekte fayda vardır. Cinsellikle ilgili bazı saplantılı konuları yine gündeme getirebilir. Bu konulara dikkat etmemiz gerekecektir. Geçmiş travmaları da yine canlandırabilir. Ancak temel olarak Merkür ve Lilith'in Akrep Burcu'ndaki kavuşumu belirttiğim gibi bizi daha fazla işte tam da bu anı bekliyordum ki ağzımı açayım gibi durumlarla karşılaştırabilir. Bu yönde etkisini daha fazla gözlemleyebiliriz gibi duruyor. Merkür ve Neptün üçgeni ise 29 derecede bizleri karşılıyorlar. Bu da demek olacak ki bizler aslında hislerimize de güvenerek, konuları çok da derinlemesine de araştırarak, derin derin düşünerek de bazı önemli kritik kararlar alabileceğiz gibi duruyor. Bu belki de kendimize yeni bir ideal belirleme ile bağlantılı olabilir ya da hedeflerimiz, ideallerimiz, belki değer verdiğimiz kişiler, affetmeye çalıştığımız kişilerle ilgili de değerlendirilebilir. Tüm bu konularda bizler son bir noktayı artık koyma ihtiyacı duyabiliriz ve bununla ilgili de belirttiğim gibi bir önemli kritik karar alma aşamasında olabiliriz. Bu bir kriz niteliğinde de olabilir çünkü 29. dereceler kriz niteliğini taşırlar. Üçgen açı olması sebebiyle belki bu kriz niteliğini biraz daha yumuşak bir enerjiyle de yani olması gerekiyordu, bu şekilde olmalıydı. Bir pişmanlık ya da bir zorlama, bir stres yaratmayabilir üzerimizde. Artık bunun zamanı geldi, yapmalıyım diyerek olması gereken bir şekilde hareket ettiğimizde bunun o dediğim gibi kritikliğini, kriz etkisini üzerimizde çok fazla hissetmeyebiliriz. Venüs'ün ay düğümleriyle kare yapması da yine dikkat çekici. Bu da demek oluyor ki bizler özellikle inançlarımızla ilgili, vizyonumuzla ilgili, yaşam vizyonumuzla ilgili, kendimizi geliştirmekle ilgili yanlış bir karar verebiliriz. Belki de yanlış değerler peşinde koşuyoruz ya da geliştirmememiz gereken, bizde olmayan bir yeteneği geliştirmeye çalışıyormuş gibi bir etki de yaratabilir. Yani aslında o yetenek sizde çok fazla ön planda değildir ya da bir konuya çok da olması gerektiği kadar yeteneğiniz yoktur ama sizler hala o yeteneğinizi geliştirmek üzerine yoğunlaşmak istiyorsunuz. Bu yönde bir karar alıp bir maceraya atılmak istiyorsunuz ama yanlış bir karar verme arifesinde olduğunuzu ne yazık ki hatırlatacak gibi görünüyor. O yüzden de özellikle hem hayata bakış açınız, değer yargılarınız hem de kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarda yanlış bir adım atmak üzere olup olmadığınızı bir gözden geçirmeniz gerekebilir bu süreçte. 12 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür'ün Yay burcunda ilerlemeye başladığını gözlemliyoruz. Merkür Yay burcunda rahatsız olduğu bir alanda ilerleyecek. O yüzden de bizler aslında zihinsel anlamda çok da istediğimiz gibi motive olamayabiliriz. Belki de bizler bazı konuları çok daha derinlemesine ele almamız gerekliliğini hissettik, sonra buradan kaçıp daha yüzeysel çabalar içerisine girebiliriz gibi değerlendirilebilir. Kişisel anlamda tabii ki Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapması da uluslararası anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili gündemleri tetikleyebilir ama yine burada zararlı bir pozisyonda olacağından dolayı da ticaret olsun, eğitim olsun, iletişim olsun, ulaşım olsun, bu konularda pek de istediğimiz verimi alamayabiliriz. Özellikle uluslararası diplomasi açısından çok da pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz olmayacak gibi görünüyor. Yine özellikle dini konularla, inançlarla ilgili, yaşam felsefeleriyle ilgili insanların belki bu süreçte zorlanabileceği, çekişme ve çatışmaların içerisine girebileceği bir süreç gibi değerlendirilebilir. 13 Aralık'a geldiğimiz zamansa 13 Aralık'ta Yay burcuna geçen Merkür'ün Plüton'la bir 60'lık açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Merkür ve Plüton'un bu 60'lık açısı da
yine bazı konuların açığa çıkma ihtimalini gündeme getirebilir. Özellikle gizli saklı konuların daha fazla ön plana çıkmasını düşündürebilir. Ya da toplumsal konularda artık nelerden arınmamız gerekiyor ya da nasıl bir değişim dönüşüm izlememiz gerekiyor. Bunlarla bağlantılı gündemleri tetikleyebilir gibi de duruyor. Merkür'ün Yay burcundaki konumu yine dini konularla, ticaretle ilgili konularda, uluslararası ilişkilerle ilgili konularda artık nelerin değişip dönüşmesi gerekliliğini bir kez daha yavaş yavaş ortaya çıkaracak gibi değerlendirilebilir baktığımız zaman. 14 Aralık'a geldiğimiz zaman Mars ve Neptün'ün bir kare açısı olduğunu gözlemliyoruz. Mars ve Neptün'ün kare açısı da Yay ve Balık aksında gerçekleştiğinden dolayı özellikle ideallerle ilgili çok önemli kararlar alınması gerekliliğine işaret edecek bu haftaki 29. derece açılarından bir tanesi de bu olacak. Yani idealler, din, ticaret, uluslararası ilişkiler konusunda çok kritik kararlar, çok kritik vizyonlarla karşılaşabileceğimizi düşünebiliriz. Oldukça hareketli geçecek bir hafta söz konusu. Bu hafta özellikle inançlarla ilgili, yine ticaretle ilgili, uluslararası ilişkiler ve yine uluslararası ticari ilişkilerle ilgili oldukça önemli kararlar ve gündemlerle karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz açıkçası. Kişisel anlamdaysa yeteneklerimizi doğru yönde değerlendirip doğru yönde hareket etmeye bizi yönlendirmesi gereken bir enerji, ancak bir kare açı olması sebebiyle de olumsuz yönüne kayma ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Aşırı hayalperest bir enerji olarak da yine bunu kullanabiliriz. Özellikle Mars ve Neptün'ün bu kare açısına dikkat etmemiz gerekebilir. Diğer taraftansa Güneş ve Kiron'un da bir üçgen açısı söz konusu olacak. Güneş ve Kiron'un üçgen açısına baktığımız zamansa Güneş ve Kiron'un üçgen açısıysa aslında geçmişte liderlerin yapmış olduğu hatalı girişimleri iyileştirme imkanı olarak değerlendirilebilir. Bunu bizler de yine kişisel haritalarımızla daha önce egomuzdan kaynaklanan bazı problemler yaratmışsak, bazı sorunlar yaşamışsak belki de bunları iyileştirmek için Güneş ve Kiron'un bu üçgen açısını kullanabiliriz. Yine belki değer yargılarımız sebebiyle veya hayata bakış açımız sebebiyle geçmişte bazı hatalar da yapmışsak ve bu hataları belli bir süre tekrar da etmişsek artık bunu iyileştirebileceğimiz bir enerjiyle de karşı karşıyayız. Yani geçmişe bir sünger çekip onu iyileştirmek adına güzel girişimlerde de bulunabiliriz ve bu dediğim gibi daha fazla yaşamsal değerlerimiz, değer yargılarımız, inançlarımız temelinde ya da belki kendimizi geliştirmeye çalışmışsak ama bir türlü bunu başaramamışsak, attığımız her adım bir sonuca ulaşamamışsa artık sonuca ulaşabileceğimiz, kendimize yatırım yaptığımız takdirde güzel gelişmelerle karşılaşabileceğimiz, girişimlerde bulunabileceğimiz bir enerjiye de işaret ediyor. 14 Aralık gününü de bu şekilde değerlendirebiliriz ve haftayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ülke haritalarına çok kısa bir bakacak olursak iz düşüm haritalarına baktığımızda Mars, Satürn ve Neptün hatlarının Amerika ve Venezuela üzerinden geçtiğini, bu alanlara işaret ettiğini gözlemliyoruz. Amerika ve Venezuela arasındaki gerilimin bu hafta oldukça yükseldiğini gözlemleyebiliriz. Amerika transit haritasında da Güneş ve Mars karşıtlığı aslında bu gerilimi destekler nitelikte. Yani Trump'ın yeni bir savaş ya da yeni bir kıvılcımı ateşleyecek gibi göründüğünü bizlere düşündürüyor Amerika haritası da. Bir diğer taraftan Nijerya'ya da dikkat etmemiz gerekebilir. Nijerya'da da oldukça sıcak gündemler söz konusu. Bu hatlar yine bu ülkeye de işaret ettiğinden dolayı Nijerya ve bu bölge üzerinde de yine önemli gelişmeleri gözlemleyebileceğiz gibi duruyor hafta içerisinde. Türkiye haritasındaysa ay düğümlerinin şans noktasıyla olumlu açılarının olması
Türkiye açısından fırsatlı, şanslı bir değişim dönüşüm enerjisinin aktif olacağını bizlere düşündürebilir. Evet, bunun etkisini belki de tabii ki hemen bu hafta alamayabiliriz. Ay düğümleriyle olan bu etkileyici, önemli pozitif açılar uzun vadede bize doğru bir karar aldığımızı düşündürebilir. O yüzden de bizler belki de bu hafta ya da önümüzdeki süreçte alınacak bazı kararların ileride gerçekten de doğru kararlar olduğunu, doğru adımlar olduğunu daha net algılayabileceğiz. Bazı konularda şans yüzümüze gülebilir ülke olarak bu hafta içerisinde, özellikle uluslararası ticaret ve ekonomi bağlantıları anlamında bu etkiyi hissedebileceğimizi söyleyebiliriz. Uranüs'ün tetiklenmesi uluslararası anlamda, ekonomik boyutta sürpriz, önemli fırsat kapılarının Türkiye'ye aralandığını bizlere düşündürebilir. Pazar günü Ay ve Mars karşıtlığının Neptün apexli ile gerçekleşmesi yöneticiyle ilgili olumsuz haberler alma ihtimalimizi yükseltiyor. Bu her anlamda önemli pozisyonda bir lideri, bir yöneticiyi bizlere düşündürebilir. Belki bir kayıp söz konusu olabilir ya da ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığını, önemli bir yöneticinin, önemli bir lider figürünün böyle bir sağlık sorunuyla karşılaştığını da düşünebiliriz. Fransa haritası yine dikkat çekiyor. Yönetim alanında zorlu bir hafta onları bekliyor olabilir. Protestolar yine gündemde olabilir. Bu hafta yeniden Almanya parlamentosunda ekonomik konularda hatalı kararlar verilebileceğine dikkat çeken etkiler söz konusu. Hem uluslararası dahil oldukları birliklerle ters düşebilecekleri politikalar, hatalı politikalar izleyebilirler. Yine bir diğer noktada da halka sağladıkları sosyal yardımlar, olanaklar ve vergilendirmelerle ilgili de stresi yükseltecek kararlar verebilirler. Önemli bir dönüm noktasında yine Almanya ekonomisi de bu hafta ciddi etkiler alabileceklerini söyleyebiliriz. Zaten bu yönde gündemleri oldukça yoğun takip ettiğimiz üzere de genel olarak Amerika, Venezuela ve Nijerya üzerinden geçen hatlar bu alanlarda streslerin daha ihtimal olduğunu bizlere düşündürüyor. Gelelim şimdi burçlarınız üzerinde haftayı değerlendirmeye. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 8-14 Aralık haftasını değerlendireceğiz. Bakalım bu haftanın enerjisi sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Yoğun bir enerjiyle karşı karşıyayız aslında bu hafta. Stresler de söz konusu. Ancak bu stresleri doğru yönde harekete geçmek için kullanmamız gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özellikle 8 Aralık Pazartesi gününden başlayacak olursak 5 ve 11. ev aksında Ay-Plüton karşıtlığını gözlemliyoruz. Yapmak istediğiniz yeni girişimlerle ilgili bu etkiyi değerlendirdiğimizde aslında belki de bazı eski alışkanlıklarımızdan arınmamız gerekliliğini, bazı konularda değişmemiz gerekliliğini gökyüzü bizlere hatırlatacak. 5 ve 11. ev aksında Ay ve Plüton'un bu karşıtlığı bir noktada da ailevi konularda, özel hayatımızla ilgili konularda krizler, problemler varsa ve biz bu ailevi konuların, ev, yuva, barınmayla ilgili konuların geleceğini şekillendirmek üzere yeni girişimler yapmak üzereysek, dediğim gibi eski alışkanlıklarımızdan, eski kalıplarımızdan kurtularak yolumuza devam etmek durumundayız. Özellikle bizim için sorun yaratan bazı kalıplaşmış durumlar söz konusuysa bunları artık revize etmenin zamanı geldiğini gözlemleyeceğiz. Zaten Plüto da sizin 11. evinizde ilerlediğinden dolayı artık geleceğe bazı unsurlardan kendinizi arındırarak devam etmeniz gerekiyor, ilerlemeniz gerekiyor da diyebiliriz. Aynı gün içerisinde Merkür ve Satürn'ün de üçgen açısı aktif olacağından dolayı ve yine 8 ve 12 ev aksına işaret ettiklerinden dolayı da kişisel gelişim, değişim, dönüşüm temalarını Pazartesi günü bizim için
vurgulayacak diyebiliriz. Yine bu noktada da bizler çalışma hayatımızla ilgili, yakın akraba ilişkilerimizle ilgili konularda da kriz niteliği taşıyan konularda daha yapıcı ilerlemeler içerisinde olabiliriz. Bu ilişkilerimizi, çalışma hayatımızı daha doğru yapılandırmak adına belki de kendimizle yüzleşmemiz gereken konularla ilgili de yüzleşerek yolumuza devam etme gerekliliğinin ihtiyacının farkına varabiliriz. Sevgili yükselen Koç burçları, bu noktada olumlu bir gelişme olarak da pazartesi bizi destekleyecek, pazar gününden sarkan bir enerji olarak. 9 Aralık'a geldiğimiz zaman Mars ve Satürn'ün bu kez kare açıyla birbirlerine etki ettiklerini gözlemleyeceğiz. Mars baktığımız zaman Yay burcunda seyrine devam ediyor ve burada aslında çok maceracı bir enerji tetikliyor bizi. Düşündüğümüz zaman bunu kendimizi geliştirme noktasında düşünebiliriz. Belki de sosyal medya girişiminde bulunmak istiyor olabilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı bir hızlı girişimde bulunmak istiyor olabilirsiniz. Ama burada Satürn'ün 12. evde bulunması da ya göremediğiniz ya hesaba katamadığınız bazı sistemsel, yapısal konuların sizi bloke edebileceğini de gözlemleyebileceksiniz bugün içerisinde. O yüzden de kontrolünüz dışında olan alanlarda ya da bilmediğiniz detaylar, sistemlerle ilgili konularda daha detaycı davranmanız ve daha yapıcı, daha ağır adımlarla ilerlemeniz gerekliliğini gökyüzü size hatırlatacak diyebiliriz sevgili yükselen Koç burçları. Belki de kendinize yeni bir vizyon belirlediniz. Bu vizyonu gerçekleştirmek için hızlıca hareket etmek istiyorsunuz. Biraz da maceracı bir ruhla harekete geçmek istiyor da olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bir konuda bu bir sosyal medya girişimi olabilir, yurt dışıyla bağlantılı olabilir, bir eğitim olabilir ama kendi kendinizi de bloke etme ihtimaliniz var ve bilmediğiniz detayların önünüze de engel olarak gelme ihtimalinden bahsedilebilir sevgili yükselen Koç burçları. 10 Aralık gününe geldiğimiz zaman Neptün'ün düz harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Neptün artık Balık burcunda son retrosunu tamamlamış ve düz harekete geçmiş olacak. Bu da artık bir dönemin kapandığına işaret ediyor sevgili yükselen Koç burçları. Neptün sizin burcunuzda harekete geçmeye başladığında artık yeni hedefler, yeni hayaller, yeni vizyonlar peşinde koşacaksınız. Satürn'le etkileşim içerisinde olacağından dolayı da artık daha yapıcı, uzun vadede size olumlu etkiler getirecek hedefler ve vizyonlar peşinde koşabileceksiniz diyebiliriz. Eğer Balık burcundayken Satürn ve Neptün bir şeyleri yapılandırabildiyseniz artık hangi hedefleri uğruna harekete geçmek üzere hazır olduğunuzu netleştirmişseniz bu iki gezegen Koç burcunda sizin burcunuzda ilerlediğinde işiniz çok daha kolay olacak. Artık belki de bazı defterleri kapatmanın zamanı gelmiş olabilir. Yani geçmişte belirlediğiniz hedefleri gerçekleştirebildiniz mi, gerçekleştiremediniz mi? Buna bir dönüp bakmanız gerekecek. Gerçekleştiremediyseniz artık belki bu defterleri kapatıp iptal etme zamanı gelmiş de olabilir. Ama hala üzerinde çalıştığınız bazı projeleriniz, hedefleriniz varsa son dönemeçtesiniz. Neptün Balık burcundan çıkmadan hızlıca hareket edip bir şeyleri tamamlama ihtiyacında da olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızda, manevi değerlerinizle ilgili de yapılandırmalar içerisinde olmuş olabilirsiniz. Kendi iç huzurunuzu sağlamış olabilirsiniz. Bugüne kadar hangi konularda daha verici oldunuz ya da verici olmamanız gerekti. Bunları belki de biraz da gözden geçirmeniz ve yolunuza bu çizgiden devam etmeniz gerekliliğini de hatırlatacak bir Neptün düz hareketi söz konusu olabilir. Aynı gün içerisinde bir stresli açımız söz konusu. Merkür ve Uranüs karşıt açıda olacaklar 2 ve 8 ev aksında. Özellikle yakın akraba ilişkileri, yakın akrabalarımızla paylaştığımız maddi manevi sorumluluklar söz konusuysa bu alanda bir krizin sizin kazanç halinize olumsuz yansımasından bahsedilebilir. Yine alacak verecek, nafaka, kredi, çalışma hayatınızla ilgili bazı krizlerinde kişisel kazanç halinizi sarsacak bazı etkileri beraberinde getirebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden de
Kazanç hanenize bu hafta biraz dikkat etmeniz gerekecek. Harcamalarınıza yine biraz dikkat etmeniz gerekecek. Yine dıştan gelen bazı destekler, maddi destekler söz konusuysa belki de buradaki desteklerle ilgili de kişisel kazanç hanenizi olumsuz etkileyecek bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz de söz konusu olabilir sevgili yükselen Koç burçları. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith'in kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz Akrep Burcu'nda. O yüzden de bugün içerisinde belki de uzun süredir içinizde tuttuğunuz bazı olumsuz durumları belki de dile getirmek için zamanının gelmesini beklediğiniz bazı olumsuz durumları bugün içerisinde ortaya çıkarabilirsiniz. Bu da biraz kriz niteliğinde gündemleri de yaratabilir. Bunun yaratıcısı da yine siz olabilirsiniz açıkçası ama artık bazı şeylerin açıklanmasının zamanı geldiğini düşünerek hareket edebileceğiniz bir gün olabilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Kuzey Ay düğümünün de kare açıyla birbirlerini görmeleri aslında yanlış yönde bazı yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanma ihtimaliniz olduğunu bizlere düşündürebilir sevgili yükselen Koç burçları. 9. evdeki bir Venüs aslında kendinize belki de değer verdiğinizi, kendinize yatırım yapma ihtiyacınızı gündeme getiriyor olabilir. Ancak yanlış ve hatalı konularda kendinize yatırım yapma ihtimalinizden de bahsedebiliriz. Çünkü herkesin her alanda belli potansiyelleri olmayabilir. Bazı konularda daha üstün yeteneklerimiz söz konusu olabilir. Bazı konularda ise çok da yeteneksiz ve beceriksiz de olabiliriz. İşte sizler sanki bu hafta çok da yeteneğinizin el vermediği konulara daha fazla odaklanacaksınız. Bu alanları geliştirmeye çalışacaksınız ve bu konularla ilgili de hatalı kararlar verme arifesinde olacaksınız gibi duruyor. O yüzden bir dönün bir bakın bakalım sizler bu hafta hangi konulara yatırım yapıyorsunuz? Kendinizle ilgili, kendi değerinizle ilgili nasıl girişimlerde bulunuyorsunuz? Bu hafta yapacağınız girişimler ileride size nasıl etkiler getirebilir, olumlu veya olumsuz? Bunun bir dengesini kurmaya çalışın ve sonrasında harekete geçin derim açıkçası. Çünkü Venüs ve Ay düğümlerinin bu kare açısı bize diyor ki hatalı bir karar almak üzeresiniz ve bunu ilerleyen zamanlarda çok daha net görebileceksiniz. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün bu kez bir üçgen açısı söz konusu. O yüzden de Merkür ve Neptün'ün özellikle 29. derecedeki bu üçgen açısı da bir krizi aşma noktasında bize kritik bir karar verdirecek de diyebiliriz sevgili yükselen Koç burçları veya kendimizle ilgili kişisel gelişimimiz, dönüşümümüzle ilgili konularda da kritik bir karar, kritik bir olay belki sonucunda ani bir kararla karşılaşma ihtimalimize de işaret ediyor şeklinde düşünebiliriz ama 8 ve 12 ev aksında olduğundan dolayı daha fazla kişisel gelişim, değişim, dönüşüm ve bazı konuları yeniden sıfırdan başlatma enerjisi olarak da değerlendirilebilir ki Neptün'le etkileşim içerisinde olacağından dolayı kendimize yeni hedefler belirleme aşamasında olabiliriz. Bu hafta karşılaşacağımız olaylar ve durumlar sonrasında ama 29 derece genellikle zararlı etkiler getirir. Ama burada bir üçgen açı olması sebebiyle de belki de olması gerekenin bu olduğu bilinciyle hareket etmemizin bize fayda sağlayacağını düşünebiliriz. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapması çok olumlu bir etki getirmeyebilir bizlere. Çünkü bu alanda zararda çok maceracı, çok da belki de uçuk kaçık fikirlerin peşine düşebiliriz. Çok derinlemesine ele alma ihtiyacı duymayabiliriz bazı konuları. Bu özellikle eğitim, ulaşım, ticaret ve çalışma hayatımızla ilgili ise daha dikkatli olmamız gereken bir sürece giriş yaptığımızı söylemekte fayda var. 13 Aralık'ta Merkür Plüton atmıştı. Bizi destekleyecek yine değişim dönüşüm temaları noktasında kendimize hangi konularda yatırım yapmalıyız? Kendimizi geliştirirken hangi unsurları artık geride bırakmalıyız? Geçmişimizle ilgili hangi arınmaları yaşamalıyız?
hangi inanç sistemlerimizin artık değişmesi gerekliliğini fark etmeliyiz. Bunlara işaret edecek Merkür ve Plüton'un 60'lığı. 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars ve Neptün'ün bu kez bir kare açısı söz konusu. Mars ve Neptün'ün kare açısı da yine 29. derecede olduğundan dolayı bu hafta bizler kesinlikle kritik bir karar alacağız. Bu değer yargılarımızla, inançlarımızla ilgili, yaşam felsefemizle ilgili olabilir ve bizi değiştirecek, dönüştürecek önemli kritik bir karar alacağız gibi duruyor. Sevgili yükselen Koç burçları, yine 14 Aralık'ta Güneş ve Kiron'un bu kez üçgen açıyla birbirlerine bağlanmasıysa kendinizle ilgili geçmişte yaptığınız hataları iyileştirme şansı verecek sizlere. İşte belki bazı değer yargılarınız, inançlarınız noktasında hareket etmişseniz ve bu size sonrasında bir hata olarak geri dönmüşse, sizi yaralamışsa, zarar vermişse size, bunları artık iyileştirme şansı yakalayabileceksiniz gibi duruyor. Bu haftanın pazar gününde, yani kendinize bir dönün bakın. Hangi konularda kendinize yatırım yapmaya çalıştınız, geliştirmeye çalıştınız? Belki inançlarınız doğrultusunda hareket ettiniz ama sonrasında zararlı çıktınız. Bunları iyileştirme şansı da bu hafta içerisinde sizlerle birlikte olacak gibi duruyor. Sevgili yükselen Koç burçları, biraz uzun uzun anlattım ancak gökyüzü oldukça yoğun. Demek ki bizler bu hafta biraz kendimize yöneliyoruz, krizleri yönetmeye çalışıyoruz ve değişim dönüşüm temalarına biraz dikkat etmemiz gerekecek. Parayla ilgili konularda oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızla ilgili konularda da yine iyileştirici etkiler alabilirsiniz. Flört hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili yine iyileştirici etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Güneş ve Kiron'un üçgen açısı sebebiyle. İlişkilerde de yine biraz dikkatli olmamız gerekecek, evliliğimizle ilgili konularda da ve kariyerimizle ilgili konularda gökyüzü bizi destekliyor. Bu hafta içerisinde iyi stratejilerle hareket edebiliriz gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 8-14 Aralık haftasını değerlendireceğim. Oldukça yoğun bir gökyüzü var bu hafta. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. 8 Aralık gününe stresli bir açıyla giriş yapıyoruz. Ay ve Plüton karşıtlığıyla giriş yapıyoruz. O yüzden de evliliğiniz, ilişkinizle ilgili konularda, özel hayatınızla ilgili konularda bazı güç dengeleri sorun yaratabilir ya da bu ilişki çerçevesinde artık bazı geçmiş alışkanlıklarınızı, geçmiş sorunları geride bırakmanın zamanı geldiğini de düşünebiliriz. Çünkü devamına baktığımızda haftanın kendinizle ilgili kişisel değişim dönüşüm temalarınızla ilgili gündemlerin vurgulandığını gözlemliyoruz. Yine aynı gün içerisinde pazartesi günü Merkür ve Satürn de 7-11 ev aksında birbirini üçgen açıyla gördüğünden dolayı da aslında bir diğer taraftan da bu konulara çok yapıcı bir zihin yapısıyla yaklaşabileceğiniz imajını veriyor bize gökyüzü. Daha yapıcı, daha stratejik davranmanız da gerekebilir ilişki hanenizde, evlilik hanenizde ilgili sevgili yükselen boğa burçları pazartesi günü. Ve salı gününe geldiğimiz zamansa 9 Aralık'ta Mars-Satürn karesi aktif olacak. Mars-Satürn karesi işte o sizin dediğim gibi 8-12 ev aksınıza işaret ediyor. Daha doğrusu 8 ve 11 ev aksınıza işaret ediyor. Mars 8. evinizde aslında şu mesajı veriyor olabilir bizlere. Sizler bazı konularda yeni girişimler, maceracı girişimlerde bulunmuş olabilirsiniz. Bu belki de bir diğer taraftan ilişkinizle ilgili olabilir, ortaklı işlerinizle ilgili olabilir. Rekabetli olduğunuz konuları aşmak için olabilir ya da iç dünyanızda bazı hesaplaşmaları yapma olarak da değerlendirilebilir ama yaptığınız bu girişimler veya bu hafta yapmak isteyeceğiniz girişimler bu konularda bir noktada bir engele takılabilir gibi duruyor. Sevgili yükselen boğa burçları, belki işte bir krizi aşmak istiyorsanız bunun maddi konularla bağlantısı da olabilir. Özellikle alacak verecek nafaka, kredi, ortak gelir giderler, pasif gelirler konusunda sizler atılımlar yapmak istiyorsunuz. Bu belki geleceğe yönelik bazı girişimlerde olabilir ama
Bir noktada da sistemsel ve yapısal bazı blokajlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sizler hali hazırda geleceğinizi planlamışsanız, tasarlamışsanız bu süreçte ya da bu hafta yapacağınız bu atılımlar, girişimler o yaptığınız plan ve programlarla kurduğunuz o gelecek sistemiyle eşleşmiyor olabilir ya da belki de sosyal çevrenizden ya da gelecek hedef ve hayal sisteminizden de red cevabını alabilirsiniz gibi değerlendirebiliriz. O yüzden bu hafta hangi konularda girişim yapmak istiyorsanız önünüze çıkabilecek engelleri de biraz sağlıklı değerlendirmeniz gerekecektir. Burada belki bakış açınız bir problem olabilir ya da kariyerinizle ilgili bir durum, bir detay da yine sorun olarak karşınıza gelebilir. Demek ki bizler hangi konularda değişim, dönüşüm arayışı içerisindeysek karşımıza hangi sistemlerin engel olarak gelebileceğini de hesaba katarak hareket etmek durumundayız gibi duruyor sevgili yükselen boğa burçları. 10 Aralık'a geldiğimiz zaman Neptün'ün düz harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Neptün'ün düz harekete geçmesi hedefleriniz, hayallerinizle ilgili konularda artık süratleneceğinizi bizlere düşündürebilir ve artık bu alanda bazı defterleri kapatma zamanının geldiğini de düşünebiliriz. Yani hedefiniz neyse, hayaliniz neyse, vizyonunuz neyse geleceğinizle ilgili, sosyal çevrenizle ilgili, kariyer kazançlarınızla ilgili bu konularda artık içe dönük o enerji süreci tamamlandı. Değerlendirmelerinizi yaptınız. Artık eski defterleri kapatma zamanı geldi. Hedeflerinizi, hayallerinizi artık tamamlama zamanı geldi diyor bize gökyüzü. Özellikle yine Neptün'ün bu hafta içerisinde Mars'tan da bir kare açı alacak olması gerçekten de sizi bu noktada tetikleyecek gibi duruyor. Artık son noktayı koymak üzere harekete geçmeniz gerekiyor. Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı gün içerisinde yine dikkat çekiyor. Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı da bir 7 ev aksında sizin baktığımız zaman aslında evlilik ve ilişkiler alanınıza bir vurgu yapılıyor sevgili yükselen boğa burçları bu hafta içerisinde. Biraz dikkatli olmamız gerekecek. Merkür ve Uranüs'ün bu karşıtlığı da bazı beklenmedik ilişki problemlerini gündeme getirebilir. Bu bir ayrılık da olabilir. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda bir evlilik teklifi olarak da gündeminize gelebilir ama maddi konulara belki biraz dikkat etmeniz de gerekebilir. Yeni bir girişim, bir kriz de yaratabilir ilişkinizde. Bunlara karşı biraz dikkatli olmamız gerekebilir gibi duruyor. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith kavuşumda olacaklar. Yine sizin 7. evinizde partnerinizin size karşı bir doluluğu olup olmadığını, size karşı bir kin besleyip beslemediğini daha net görmeye çalışın derim bu hafta. Çünkü uzun zamandır içinde tuttuğu bir durumu, bir olayı, bir öfkeyi bu hafta dışarıya yansıtabilir. O yüzden bu alanda dikkatli olmanız gerekecek. Venüs'ün de yine kuzey ay düğümüyle bir kare açısı söz konusu. Bu da bir kriz yaratabilir gibi duruyor sevgili yükselen boğa burçları. Özellikle maddi konularda ortak gelirler, size dıştan gelen maddi kaynaklarla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili yanlış bir karar alabilirsiniz ve bu kararın yanlış olduğunu uzun vadede anlayabilirsiniz. O yüzden bu hafta içerisinde kariyerle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili, yine ortak gelirlerle ilgili alacağınız kararlara dikkat etmenizin faydası var. Detaylıca düşünmenizi tavsiye ederim. 11 Aralık'ta aynı gün içerisinde Merkür'ün Neptün'le bir üçgen açı yapacak olması ve bunun da 29. derecede olacak olması evliliğiniz, ilişkiniz ve ilişkinizin geleceğiyle ilgili kritik bir kararı tetikleyecek gibi duruyor. 29. dereceler kriz niteliği taşırlar ancak bir üçgen açı olması belki de olması gerekenin bu olduğunu bizlere de düşündürüyor olabilir. O yüzden de bir bakın bakalım ilişkinizle, evliliğinizle ilgili ve geleceğiyle ilgili bu ilişkinin sizler nasıl bir karar veriyorsunuz, nasıl bir vizyon belirliyorsunuz ilişkinize ve evliliğinize sevgili yükselen boğa burçları.
12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapmasıyla birlikte sizler 8. ev konularına biraz daha fazla odaklanacaksınız ama Merkür bu alanda zararda olduğundan dolayı belki de çok olması gerektiği gibi düşünemeyebilir, hesaplayamayabilirsiniz. Konu ve durumları, belki kişisel gelişim dönüşüm konularını, yine alacak verecek nafaka gibi konulara da çok olması gerektiği gibi odaklanamayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekecek. 13 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Plüton'un 60'lık açısı burada destekleyici olacak. Özellikle kariyerle ilgili konularda krizler, problemler, kendinizi arındırmanız gereken unsurlar, artık geçmişte bırakmanız gereken bazı detaylar varsa bunları daha net görebileceksiniz ve kariyerinizi de daha net bir şekilde yapılandırabileceksiniz. Daha fazla sorunlardan arındırabileceksiniz. Kariyer alanınızı gibi de değerlendirebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars ve Neptün'ün kare açısıyla karşılaşıyoruz. Mars ve Neptün'ün kare açısı az önce belirttiğim gibi yine 8 ve 11'e vaksınıza işaret ediyor. Demek ki bizler geleceğimizi şekillendirmek üzere bu hafta ciddi kararlar, kritik kararlar alabileceğiz gibi duruyor. Sevgili yükselen boğa burçları, kendinizle ilgili olabilir. Bu kendi iç dünyanızdan neleri değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekliliğiyle ilgili olabilir. Diğer taraftansa tabii ki evliliğiniz, ilişkiniz ve özel hayatınızla bağlantılı da olabilir. Bu temalar çerçevesinde sizler hem geleceğe yönelik vizyonlar belirleyeceksiniz hem de kritik bazı kararlar alacaksınız gibi görünüyor. Bunlar umarım yapıcı bir şekilde hayatınıza yansır. Stresli açılar biraz hakim bu haftaya ama her zaman belirttiğim gibi stresli açılar bizi doğru yöne hareket etmek için zorlarlar. Bu etkileri bu şekilde değerlendirmeye çalışmak bizim için daha yararlı olacak diye düşünebiliriz. Bu yönde değerlendirebiliriz. 14 Aralık'ta yine Güneş ve Kiron'un da bir üçgen açısı söz konusu. Kiron sizin yine 12. evinizde, Güneş ise 8. evinizde. Demek ki bizler gökyüzü tarafından bu hafta birkaç kez uyarılıyoruz. Yani kişisel gelişim, dönüşüm, kendimizle yüzleşme temalarına odaklanmalıyız gibi duruyor bu hafta. Geçmişte yaptığımız bazı hataları ya da geçmişte yaşadığımız kronikleşmiş bazı krizleri, bu maddi konuda da olabilir. Bir diğer taraftan yine özel hayatımızla bağlantılı da olabilir. Bu krizleri, bu problemleri, kronikleşmiş sorunları iyileştirme şansına sahip olacağız gibi görünüyor hafta içerisinde, özellikle hafta sonunda. O yüzden bu fırsatı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Özellikle özel hayatınız odaklı bir hafta olacak gibi görünüyor. İyi değerlendirmemiz gerekiyor enerjileri. Uyarılarıma da yine dikkat ederek ilerlerseniz daha sağlıklı şekillendirebilirsiniz gibi duruyor evlilik ve ilişki alanınızı. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Oldukça yoğun etkiler var bu hafta ve biraz da stresli etkiler var. Ancak en başından söyleyeyim, bu stresli açılar bizi doğru yola yönlendirmek ve bu yönde aksiyona geçirmek için vardır. O yüzden bu haftanın mesajlarını biraz dikkatli takip etmemiz gerekecek gibi duruyor. Hemen pazartesi gününden başlayalım. Pazartesi Ay ve Plüton'un karşıtlığı söz konusu. Bu da sizin 3-9 ev aksınıza işaret ediyor sevgili yükselen ikizler burçları. İletişimle ilgili konularda, belki ticaret, bilgi paylaşımı gibi konularda zorlayıcı etkiler alabiliriz. Özellikle bu konuların maddi boyutu söz konusuysa, çalışma hayatınızla bağlantılı gündemleriniz varsa, işte yurt dışıyla bağlantılı, sosyal medyada girişimleriniz varsa, bilgi paylaşıyorsanız ya da ticari girişimleriniz varsa, tüm bu konulara biraz detaylı odaklanmanız gerekecek. Zorlayıcı etkilere biraz odaklanmanız gerekecek. Belki de bu alanlarda neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor ve para hanenize olumsuz yansımalar olmasının önüne geçmeniz gereken konuları da daha net görmeniz gerekiyor şeklinde değerlendirebiliriz. Yine aynı gün içerisinde
Merkür ve Satürn'ün de üçgen açısının bir gün öncesinden devam ettiğini gözlemliyoruz. Merkür de yine çalışma halinizde, Satürn de kariyer alanınızda ilerlediğinden dolayı çalışma ve kariyerle ilgili konuları bizler yapıcı bir şekilde değerlendirebileceğiz. Belki de çok yapıcı stratejiler, plan ve projelerde geliştirebileceğiz gibi değerlendirilebilir. Destekleyici, güzel etkiler söz konusu. Krizler de varsa krizleri de aşabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu konularda pazartesi günü evet biraz stresli başlıyoruz ama yapıcı bir şekilde de ilerleme fırsatımız söz konusu. 9 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars ve Satürn'ün kare açısı söz konusu. Mars sizin tam karşı hanenizde, Yay burcunda ilerliyor ve kariyer alanınızdaki Satürn'e kare yapıyor. O yüzden de özellikle rekabetli olduğunuz konulara biraz dikkat etmeniz gerekebilir sevgili yükselen ikizler burçları. Öte yandan evliliğinizle ilgili konulara da, ilişkinizle ilgili konulara da biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Çünkü özellikle Mars Yay burcundayken bizler biraz maceracı bir ruh halinde olabiliriz. Evliliğimiz ve ilişkimizi riske atacak bazı adımlar içerisinde de olabiliriz. Yine ortaklığı işler veya rekabetli olduğumuz konularda da çok detaylıca düşünmeden hızlıca hareket edip hızlı kararlar alıp rakiplerimin önüne geçebileceğim ya da ortaklığı işimi şu şekilde yöneteceğim diye biraz maceraperest fikirler ve hayaller peşinde koşabiliriz. Bu da bir noktada sistemsel ve yapısal bir soruna takılacak diyebiliriz. Belki para hanenizde ortak gelir ya da size pasif yolla gelen paralarla ilgili bir konuya işaret ediyor olabilir. Belki kendinizi geliştirmekle ilgili bir soruna takılabilir de diye düşünebiliriz aslında sevgili yükselen ikizler burçları, ama bu hafta yapacağınız girişimler dediğim gibi sistemsel, yapısal veya sizi bloke edebilecek bazı noktalara takılabilecek gibi duruyor. Belki bir adım atmak isteyeceksiniz ama bunun sizin statünüzü, toplumsal statünüzü olumsuz etkileyeceğini düşüneceğinizden dolayı da geri adım da atmak isteyebileceksiniz gibi değerlendirebiliriz. Yani kendiniz de kendi kendinizi frenleyebilirsiniz gibi duruyor bu süreçte. Ya da bir kriz niteliği taşıyan bir olay önünüze engel olarak da çıkabilir. Bakalım nasıl etkiler alacaksınız bu noktada. 10 Aralık'a baktığımız zaman Neptün'ün düz harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Neptün'ün düz harekete geçmesi demek artık kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konularda belirlediğiniz hedefler, hayallerle ilgili son noktaya yaklaştığımıza işaret ediyor olabilir. Çünkü artık Koç burcuna geçmek üzere düz harekete geçen bir Neptün söz konusu. Bizler Neptün 10. evimizdeyken hayallerimizi, hedeflerimizi, belki kariyerimizle ilgili, toplumsal statümüzle ilgili ideallerimizi gerçekleştirmek üzere gerekeni yapmışsak, şu anda retro sürecinde de artık son kez bir dönüp bakmışsak eksiğimiz, gediğimiz nedir? Belki yapılanma olarak da değerlendirmiş olabiliriz yine Satürn'ün de burada retro yaptığı süreçte. Ve artık ileriye doğru eksiksiz ilerlemeye ve karar vermişsek Neptün'ün düz hareketi bizi bu noktada destekleyecektir. Neptün düz harekete geçtiğinde artık eski defterleri kapatmanın zamanı geldiğini de düşünebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. Gerçekleştirmediğiniz ya da fırsat bulamadığınız gerçekleştirmeye hedeflerinizi artık belki rafa kaldırmanın da zamanı gelmiştir. Çünkü Neptün Koç burcuna geçtiğinde sizler artık kendinize yeni bir sayfa açmak üzere harekete geçmelisiniz gibi duruyor. Bu yönde Neptün'ün düz hareketini değerlendirebiliriz. Aynı gün içerisinde stresli bir açımız da söz konusu. Uranüs ve Merkür'ün karşıt açısı söz konusu 6-12 ev aksında. Bu da sağlıkla ilgili konulara hafta içerisinde oldukça dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor sevgili yükselen ikizler burçları. Özellikle mental bir yoğunluk hissedebiliriz. Üzerimizde mental bir gerginlik hissedebiliriz. Yine
kafa bölgesindeki sorunlara biraz dikkat etmemiz de gerekebilir. Kendinizi yormamaya çalışın derim açıkçası bu hafta içerisinde. Özellikle yine belki sosyal medya üzerinde girişimleriniz ya da kendinizi geliştirmeye çalıştığınız konulara fazla odaklandığınız gibi bir durum söz konusuysa biraz rahatlamaya çalışın bu hafta. Özellikle 10 Aralık günü stresler söz konusu. Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani zihinsel sağlığınıza biraz dikkat edin özellikle bu hafta içerisinde sevgili yükselen ikizler burçları. Belki doğal bir ortamda bulunmak, belki de elektrikleme yapmakta bu süreçte size yardımcı olabilir. Olumlu olarak kullanabilirsiniz. 11 Aralık'a baktığımız zamansa Merkür ve Lilith kavuşumda olacak bu kez 6. evimizde. Burada şuna dikkat etmemiz gerekebilir. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda 6. evde kavuşacaklarından dolayı belki sorumluluklarınızla ilgili bir konuda, bir durumda dolmuş olabilirsiniz. Ya da geçmişte yaşadığınız bir durumun aslında artık bugün gündeme gelmesinin zamanı geldi diye de düşünebiliriz. Bu dıştan bir etki olarak size de yansıyabilir. Siz de bu dolgunluğu hissedebilirsiniz ve aslında patlayabilirsiniz. Artık işte bunu söylememin zamanı geldi deyip bazı konuları gündeme de getirebilirsiniz gibi duruyor Merkür ve Lilith'in bu kavuşumuyla birlikte. Öte yandan Venüs ve Güney Ay düğümünün de kare açısı söz konusu. Venüs sizin 7. evinizde, Kuzey Ay düğümü 10. evinizde. Evliliğinizle ilgili konularda, ilişkinizle ilgili konularda biraz dikkatli olmanızın size fayda getireceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle evlilik, ilişkiyle ilgili konularda çok da kendinizle yüzleşmediğiniz detaylar bu hafta sorun yaratabilir. Ya da evlilikte, ilişkide sizin neye değer verdiğiniz karşınızdaki kişi tarafından çok da onay görmeyebilir ve sizin değer verdiğiniz konular hatalı bazı girişimler yapmanızı da tetikleyebilir ve bu noktada geri dönülmez ama ileride hata yaptığınızı anlayacağınız gelişmeleri de beraberinde getirebilir gibi duruyor sevgili yükselen ikizler burçları. O yüzden burada biraz dikkatli olmamız gerekecek. Merkür ve Neptün'ün de yine aynı gün içerisinde 6 ve 10 ev aksında üçgen açıda olmaları yine sorumluluklarınızla ilgili, çalışma hayatınız, kariyerinizle ilgili de kritik bir kararı, kritik bir durumu da gündeme getirebilir. Bir üçgen açı olması belki o kriz niteliğini biraz kırabilir, daha hafif hissedebiliriz ama ciddi bir gündemle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacak. Yine hafta sonunda aslında baktığımızda da 14 Aralık'ta da Neptün'ün Mars tarafından 29. derecede tetiklenecek olması yine belki ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konularla ilgili konularda da bir krizi tetikleyebilir ama hem kariyeriniz hem toplumsal statünüz hem ilişkinizle ilgili konularda, sorumluluklarınızla ilgili konularda bu hafta önemli kararlar alma arifesinde olabilirsiniz gibi duruyor sevgili yükselen ikizler burçları. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapması evliliğiniz, ilişkiniz, rekabetli olduğunuz konular, yasal gündemlerle ilgili, ortaklı işlerle ilgili konulara daha fazla odaklanacağınıza işaret ediyor bu süreçte ama Merkür Yay burcunda zararda olduğu için doğru karar vermekte biraz zorlanabiliriz gibi duruyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. 13 Aralık'ta Merkür Plüton 60'lığı destekleyici bir etki olarak karşımıza gelecek. Burada da baktığımız zaman bizler mesleki konularda, rekabetli olduğumuz konularda kendimizi nasıl değiştirmeliyiz, nasıl dönüştürmeliyiz? Yine evliliğimizde, ilişkimizde hangi detayları artık geride bırakmamız gerekiyor? Hangi detayları artık değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor? Belki bu sorumluluklar temelinde de olabilir. Bunlara biraz odaklanmamız gerekliliğine işaret edecek ama olumlu bir anlamda. 14 Aralık'a geldiğimiz zaman az önce bahsettim Mars ve Neptün'ün kare açısı söz konusu kritik bir karar verme ihtimalimiz var.
ve aynı gün içerisinde Güneş ve Kiron'un üçgen açısı söz konusu. Güneş ve Kiron'un bu üçgen açısı da sosyal çevremizle ilgili konularda, evliliğimizin, ilişkimizin geleceğiyle ilgili konularda, kronikleşmiş geçmişte yaptığımız hataları bize iyileştirme şansı verecek gibi duruyor. Güneş sizin 3. evinizi de temsil ettiğinden dolayı iletişim, bilgi paylaşımı, ticaretle ilgili konularda da daha önce yaptığınız hataları iyileştirme şansını size verecek gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 8-14 Aralık haftasını değerlendiriyorum. Yoğun bir gezegen etkileşimi söz konusu bu hafta. Stresli açılarımız biraz ağırlıkta ama en baştan belirtmek istiyorum sizler için de stresli açılar bizi gitmemiz gereken yöne doğru yönlendirmek için etkiler yaratırlar hayatımızda. O yüzden de gökyüzünün bize vermeye çalıştığı mesajları bu hafta biraz doğru algılamaya çalışmamız bizim için daha yararlı olacak gibi görünüyor. Yoğun bir gündem var. Bu hafta hemen hızlıca başlamak istiyorum. 8 Aralık günü Ay Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlıyor ve Plüton'la bir karşıt açısı söz konusu. O yüzden maddi konular temelinde biraz stresli etkiler hissedebiliriz. Özellikle de alacak, verecek, nafaka, kredi gibi konular kişisel kazanç hanemizde bir baskı oluşturabilir bu hafta. Belki de geçmişten gelen ödemeler, belki geçmişten gelen mali yükümlülüklerle ilgili de bazı konulara biraz odaklanmamız ve bunlardan kendimizi arındırabiliyorsak arındırmamız da bizim için yararlı olacaktır. Özellikle yaptığımız yeni maddi girişimlerle ilgili de biraz stresler hissetmemiz söz konusu olabilir bu haftanın ilk gününde. Yine aynı gün içerisinde Merkür ve baktığımız zaman Satürn'ün de bir üçgen açıyla birbirlerini görecek olması, bu etki pazar gününden yansıyor pazartesiye. Burada da özellikle yeni girişimlerimiz, kendimizi, yeteneklerimizi geliştirmek adına yapılandırıcı, güzel, doğru kararlar, planlar, projeler geliştirebileceğimize işaret ediyor. Meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, hayata belki biraz farklı açıdan bakabilme noktalarında güzel etkiler de alacağız gibi görünüyor. Haftanın ilk gününde 9 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars ve Satürn arasında bir kare açı gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İki malefik gezegenin kare açıyla birbirini görmesi bizi biraz zorlayabilir haftanın ikinci gününde. Mars Yay burcunda seyrine devam ederken 6. evimizde, 9. evimizdeki Satürn'le kare açı yapacağından dolayı özellikle çalışma hayatımızın sorumluluklarıyla ilgili bizler biraz macera perest girişimlerde bulunuyorsak, girişimler yapmaya çalışıyorsak bu hafta sistemsel, yapısal bazı engellere takılabiliriz gibi görünüyor. Özellikle geçmişte yaşadığımız bazı problemlerimizin bugün hala önümüze çıktığını da görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ama özellikle rekabetli olduğumuz kişiler önümüze engel de çıkarabilir bu noktada. Buna dikkat etmemiz gerekecektir ama Mars zaten burada çok da olması gerektiği gibi, yani macera perest, çok düşünmeden hızlıca genişleme enerjisiyle çalıştığından dolayı aslında bizim önümüze bir engelin çıkması bizim için biraz da avantaj olabilir. Bazı yapıları, sistemleri de gözlemlememiz gerekebilir. Belki de yeteneklerimiz, hayata bakış açımız noktasında kendi kendimizi de biraz bloke edebiliriz. Yani bir atılım yapmak istiyor olabiliriz ama buna belki de çok içten de inanmıyor olabiliriz. Belki o altyapıya sahip olmadığımızı da düşünebiliriz. Evet, bir taraftan hareket etmek, adım atmak, değişim yaşamak istiyor olabiliriz ama diğer taraftan da zihinsel alanda da buna ne kadar hazırız, buna da odaklanıp kendimizi frenleye edebiliriz gibi bir etki de yaratabilir bu üzerimizde sevgili yükselen yengeç burçları. 10 Aralık'a baktığımız zaman Neptün'ün düz hareketine başlayacağını gözlemleyeceğiz. Neptün'ün düz harekete başlaması 9. evinizde artık hızlanan bir enerjiye işaret edecek. Satürn de artık retrosunu bu alanda
tamamladığından dolayı bizler yurt dışı ile bağlantılı hedeflerimiz, hayallerimiz, kendimizi geliştirmek, meslekte yükselmek, sosyal medya girişimleri, üniversite hayatı, mesleki eğitimlerle ilgili konularda ne hedeflemişsek, ne yapılandırmışsak artık bunları tamamlamak üzere olmamız gerekliliğini hatırlatıyor bize Neptün'ün artık düz harekete geçmesi, 29. derecede olması. Artık kritik kararlar vermek durumundayız. Bugüne kadar ne yaptıysak bunu artık sonlandırmak durumundayız. Neptün Koç burcuna geçtiğinde artık bizler kariyer hanemizde yeni bir sayfa açmak üzere olacağız. O yüzden de bugüne kadar ne yapabilmişsek bunu tamamlamamız gerekiyor. Yapamadıklarımızı da artık kapatıp rafa kaldırmamız ve kendimize yeni hedefler belirlememiz zamanının gerekliliğine işaret ediyor Neptün'ün düz hareketi. Biraz da tabii ki inançlarımız, yaşam felsefemizle ilgili, manevi değerlerimizle ilgili de yine ciddi bir karar alma eğilimi de gösterebiliriz. Neptün'ün açıları da biraz zorlayıcı aslında bu hafta. Onlara da birazdan değineceğim ama 10 Aralık günü en önemli, haftanın en önemli açılarından bir tanesi Merkür ve Uranüs'ün karşıt açıda olmaları. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açıda olması sizin 5 ve 11. evinize işaret ediyor sevgili yükselen yengeçler. Yeni girişimler yapmak istiyorsanız, kendinizi ortaya koymak istiyorsanız, yine baktığımız zaman belki de bir diğer taraftan da kardeş, kuzen, yakın akrabalarınızla bazı ilişkileri geliştirmek, anlaşmalara varmak istiyor da olabilirsiniz. Bu konularda biraz zorlanacağınızı söyleyebiliriz. Uranüs'e baktığımız zaman zaten sizin 8. evinizi yönetiyor ve 11. evinizde. Demek ki bu ilişkilerin geleceğiyle ilgili, ilişkinizle ilgili işte yakın akraba ilişkileri ya da eğitim, iletişim, ulaşım, ticaretle ilgili konularda da kritik bazı kararlarla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu düşündürebilir bize Merkür ve Uranüs'ün bu karşıt açısı. Yine kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylara karşı da hazırlıklı olmanız gerekliliğine işaret ediyor. Özellikle bu hafta yeni bir adım atmak istiyorsanız, yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, özellikle yeteneklerinizle birlikte kendinizi toplumsal alanda görünür kılmaya çalışıyorsanız burada biraz gergin enerjiler, beklenmedik olaylarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Burada bizler dikkatli olmalıyız sevgili yükselen yengeç burçları. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith'in Akrep Burcu'nda kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz. Merkür ve Lilith özellikle aşk hayatınızda, geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları belki de bir patlama noktası olarak gözlemlememize sebebiyet verebilir. Yani geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşamış olabilirsiniz ama oradaki o öfkeyi, o kırgınlığı içinizde barındırmış olabilirsiniz ve bu hafta belki de o kişiyle karşılaşmanız durumunda o öfkenizi, kininizi kusma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Belki de içinizde tuttuğunuz, çok da dile getirmediğiniz hislerinizi, duygularınızı artık dışa vurma ihtiyacını doğduğunu da gözlemleyebilirsiniz gibi duruyor. Bu hafta Merkür ve Lilith'in bu kavuşumuyla birlikte. Aynı gün içerisinde Venüs ve Kuzey Ay düğümünde bir kare açıyla karşılaştıklarını gözlemliyoruz. Venüs sizin 6. evinizde seyrine devam ediyor. Kuzey Ay düğümü ise 9. evinizde. Meslekle ilgili konularda bizler bu hafta aslında sanırım biraz dikkatli olmalıyız. Gökyüzü daha fazla bu alana vurgu yapıyor. Daha geniş kitlelere erişmek istiyorsak, meslekte uzmanlaşmak istiyorsak bu konular bizim için bu hafta biraz stres yaratacak gibi görünüyor. Özellikle mesleki konularda, mesleğinizin geleceğiyle ilgili konularda, yine özel hayatınız ve özel hayatınızın sorumluluklarıyla ilgili konularda çok aceleci kararlar vermemeye çalışın, çok maceracı kararlar vermemeye çalışın derim bu hafta. Ay düğümleriyle yaptığı bu kare açı belki bugün alacağınız bir kararın
ileriki dönemlerde size pişmanlık getirebileceğini düşündürüyor açıkçası. Belki de bugün bu şartlarda sizin için değerli olan bir şeyin ve o yönde harekete geçtiğiniz, aksiyon aldığınız bir durumun ileride size pişmanlık ve hata olarak geri döndüğünü deneyimleyebilirsiniz. Sevgili yükselen yengeç burçları, bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor yine. Evet, biliyorum çok fazla stres var ama olumlu açılar da var arada, ki bunlardan bir tanesi de Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı. Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı da yine özellikle kritik bir noktada, 29. derecede. O yüzden de yeteneklerinizle ilgili, geleceğinizle ilgili, yapmak istediğiniz girişimler, hedeflerinizle ilgili alanda son kritik bir karar vereceksiniz gibi görünüyor sevgili yükselen yengeç burçları. Merkür ve Neptün'ün açısı üçgen, belki de olması gereken bu, belki de akışına bırakmamız gerekiyor. Bir kriz niteliği taşıyor 29. dereceler ama belki de bizim gerçekten de bu krizi deneyimleyip kritik son bir karar vermemiz gerekecek. Gelecek hedef ve planlarımızla ilgili, ki özellikle bunlar bizim yeteneklerimize dayalı konularsa, tabii ki yine çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgili de olabilir. Bu noktada önemli kararlar alabileceğimizi söyleyebiliriz. 12 Aralık'a geldiğimiz zaman Merkür'ün Yay burcuna geçiş yaptığını gözlemleyeceğiz. Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu da demek olacak ki bizler çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımızla ilgili konulara zihinsel olarak daha fazla odaklanacağız ama çok da odaklanamaya da biliriz açıkçası. Merkür burada zararlı bir pozisyonda olduğundan dolayı olması gerektiği gibi zihinsel aktivitelerimiz yoğunlaşamayabilir bu alana. Çalışma hayatımız, sağlığımız, gündelik sorumluluklarımız belki de çok iyi odaklanamadığımız alanlar olacak diyebiliriz bu süreçte. Hemen ardındansa 13 Aralık'ta Merkür ve Plüton 60'lığı netleşecek. Bu da yine özellikle belki sağlığımızla ilgili konularda, çalışma hayatımızla ilgili konularda, geçmiş girişimlerimizden elde ettiğimiz deneyimler ve belki de kriz niteliği taşıyan olaylar, travmatik olaylar ve durumlardan kendimizi arındırmamıza yardımcı olacak diyebiliriz. Belki de geçmişte yaptığımız atılımların, girişimlerin olumsuz etkilerinden artık kendimizi arındırmanın zamanı geldiğini gözlemleyebiliriz. Bu yönde iyileştirici adımlarda atabiliriz gibi duruyor. Demek ki bizler sevgili yükselen yengeç burçları bu hafta girişimlerimiz, geleceğe yönelik atılımlarımız, çalışma hayatımızla ilgili alanlarda daha fazla etkiler gözlemleyeceğiz gibi duruyor. 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars ve Neptün'ün bu kez bir kare açıyla birbirini gördüğünü gözlemleyeceğiz. Yine çalışma hayatımız, meslekte yükselme, daha geniş kitlelere ulaşabilme, mesleki eğitimler alma noktasında olaylar, durumlar bizi kritik bir noktaya getirebilir ve bizler çok kriz niteliğinde bir durum sonrasında da kritik bir karar da alabiliriz, kritik bir aksiyon da alabiliriz gibi görünüyor. Mars sizin kariyer alanınızı yönetiyor ve yine 6. evinizde çalışma hayatınızla ilgili alanda olduğundan dolayı bizler bu hafta çalışma hayatımız temelinde önemli gündemlerle karşılaşacağız gibi duruyor ve önemli kararlar alacağız gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Güneş ve Kiron'da üçgen açıyla yine pazar günü birbirlerini göreceklerinden dolayı da burada çalışma hayatımızda geçmişten gelen hataları, problemleri iyileştirme şansına da sahip olacağımız bir enerjiyle yeni haftaya giriş yapacağız gibi bir ihtimalden de bahsedebiliriz açıkçası. Sizin adınıza sevgili yükselen yengeç burçları. Gökyüzünün etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, yeni bir haftayı değerlendirmek üzere sizlerle de birlikteyim. 8-14 Aralık haftası oldukça yoğun ve stresli geçecek gibi görünüyor. Diğer burçlarda da belirttim. Her zaman da altını çizmeye çalışıyorum. Stresli açılar bizi yolumuzdan saptırmamak için aslında bize yol gösterici
niteliği taşırlar. O yüzden de bu haftanın etkilerine biraz kulak kesilmemiz gerekecek gibi görünüyor. Gelin hızlıca başlayalım. Yoğun bir hafta var. 8 Aralık'a baktığımızda Ay ve Plüton karşıtlığı söz konusu. Ay sizin burcunuza giriş yapıyor haftanın ilk gününde ve Plüton'u karşısına alıyor. Özellikle ilişkilerde güç dengelerine dikkat etmemiz gerekecek gibi duruyor. Özel hayatımızla ilgili konularda biraz stres, gerilim ya da belki de kendimizi arındırmamız gereken konuların üzerimizde yarattığı stresle de karşılaşabiliriz gibi duruyor. Sevgili yükselen aslan burçları, bu enerjiyle haftayı açıyoruz ama pazar gününden gelen olumlu bir enerji de söz konusu. Merkür ve Satürn'ün üçgen açısı. Merkür baktığımızda 4. evinizde, Satürn ise 8. evinizde. Demek ki özel hayatımızla ilgili problemleri, sorumluluklar nezdindeki problemleri çözmeye de açık olabileceğimiz bir hafta başı deneyimleyebiliriz. Yapıcı kararlar, çözüm üretecek yapısal kararlarda alabileceğimizi destekliyor aslında gökyüzü burada. O yüzden bunu da gözden kaçırmamak gerekecek. Satürn zaten 7. evinizin klasik yöneticisi olduğundan dolayı Merkür'de Akrep Burcu'nda konuları çok daha derinlemesine ele almamıza yardımcı olduğundan dolayı güzel, yapıcı ve stratejik kararlar alabileceğimize işaret ediyor. İlişkimizle ilgili sevgili yükselen aslan burçları. Hemen ilerlediğimiz zaman 9 Aralık'ta Mars-Satürn karesi aktif olacak. Mars-Satürn karesi bizim özellikle yeteneklerimizle ilgili, yaptığımız yeni girişimlerle ilgili biraz zorlayacak gibi. Mars Yay burcunda ilerlemeye devam ettiğinden dolayı bu süreçte bizler yeni maceralara açık olabiliriz. 5. evde yeni girişimler alanı olduğundan dolayı Mars bu alanda Yay burcunda birçok yeni aktiviteye katılmak isteyebiliriz. Kendimizi göstermek için çok farklı şeyler denemek isteyebiliriz. Ancak Satürn de bize diyor ki biraz yavaşlayın bakalım sevgili yükselen aslanlar. Özellikle çalışma hayatınızın sorumlulukları, gündelik hayatınızın sorumlulukları, ilişkinize karşı aldığınız sorumluluklar önünüze bir engel olarak gelebilir. Bazı adımları atmak isterken bu hafta belki de bu konulara biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Ancak diğer taraftan da belki bizim zihin yapımız da bizi olumsuz etkiliyor olabilir. Aslında sizler evet maceracı bazı girişimlerde bulunmak istiyor olabilirsiniz. Yetenekleriniz temelinde kendinizi göstermek, sahnelemek istiyor olabilirsiniz ama diğer taraftansa Satürn size belki de bazı problemleri hatırlatıyordur. Bunun nedeni bir noktada da maddi de olabilir ya da belki de zihinsel olarak bazı şeyleri hala kendi içinizde değiştirip dönüştürmediğinize de işaret ediyor olabilir. Kendi kendinizi de biraz bloke etme ihtimaliniz var ama önünüzde sistemsel, yapısal, kalıpsal bir engel bulabileceğinizi söyleyebiliriz temelde bu hafta yeni bir girişim yapmak istediğinizde. Devam ettiğimiz zamansa 10 Aralık'ta Neptün'ün düz harekete geçtiğini gözlemleyeceğiz. Neptün'ün düz harekete geçmesi 8. evinizde gerçekleşecek. Satürn de artık burada retro hareketini tamamladığından dolayı sizler kişisel gelişim, dönüşüm, yeniden doğuş temalarında hız kazanacağınız bir sürece giriş yapacaksınız sevgili yükselen aslan burçları. Diğer taraftan ortak gelirler, ortak değerler noktasında da hedeflerinizi artık belki de ulaşma noktasında olduğunuzu da görebiliriz. Artık bu hedefler noktasında son noktayı koymak üzere olduğumuzu Neptün'ün hareketi bizlere düşündürüyor 29. derecede. Satürn de artık hız kazanmış durumda. Artık o geriye dönük içsel değerlendirme enerjisi sona erdi. Artık hareket zamanı. Bu iki gezegen bu alandan çıkmadan bizler hedeflerimizi, hayallerimizi tamamlamak durumundayız. İdeallerimizi gerçekleştirmek durumundayız. Zaman daralıyor. O yüzden de hızlıca harekete geçmemiz gerekliliğine işaret eden bir Neptün düz hareketinden bahsedebiliriz burada. Bu ortak gelirler, pasif gelirler, alacak verecek nafaka kredi konularında da olabilir tabii ki. Bunu da değerlendirebiliriz.
Aynı gün içerisinde 10 Aralık'ta oldukça stresli bir açımız var. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı. Bu sizin baktığımız zaman 4-10 ev aksınıza işaret ediyor sevgili yükselen aslan burçları, ki bu da yine aslında özel hayatınız, aile hayatınız temelinde kriz niteliğinde bazı durumların gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. Beklenmedik ani durumlar, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir evliliğinizde, ilişkinizde ve aile hayatınızda. Buna biraz dikkat kesilmemiz gerekecek. Belki de özellikle ilişkinizin geleceği veya ortak hedeflerinizle ilgili konularda dikkatli davranmanız, özellikle söylemleriniz noktasında dikkatli olmanız gereken bir haftada olabilirsiniz. Sevgili yükselen aslan burçları, sizler sabit bir enerjisiniz. Uranüs boğa burcunda, o sabit enerjiyi de biraz zorluyor. Merkür de yine akrep burcunda, stabil enerjiyi biraz kırabilecek gelişmelerle karşılaşabiliriz gibi, buna dikkat etmeniz gerekecek. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith kavuşumda olacaklar 4. evinizde. Ailevi konularda, özel hayatınızla ilgili konularda, uzun süre içinizde tuttuğunuz bazı konuların artık gündeme gelme zamanının geldiğini düşünebilir ve aslında bir patlama niteliğinde de duygularınızı ifade edebilirsiniz. Biraz o kininizi kusma gibi de yansıyabilir gündeminize. Buna biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Aynı gün içerisinde 11 Aralık'ta Venüs ve Kuzey Ay düğümünün de kare açıda birbirlerini görmeleri yine özellikle geleceğe yönelik hedefleriniz, girişimleriniz temelinde krizlerin açığa çıkabileceğine işaret ediyor. Aslında gökyüzü bize bu hafta diyor ki yeni atılımlar yapacaksanız, girişimler yapacaksanız gerçekten dikkat edin diyor. Bunun vurgusu Venüs ve Kuzey Ay düğümünün kare açısıyla da vurgulanıyor. Çünkü şu an için sizin adınıza değerli olan bir konu, sizin için değerli hissettiren bir girişim aslında ileride bir krize dönüşebilir. Bunun maddi boyutu da olabilir ya da sizin açınızdan ileride çok fazla problemi beraberinde getirebilecek bir gelişme de olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Demek ki sevgili aslanlar, düşünmeden, taşınmadan, etraflıca geleceği görmeden hareket etmemeniz için gökyüzü bizi bu hafta biraz uyarıyor. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı da söz konusu. Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı da yine 4 ve 8 ev aksında olduğundan dolayı özel hayatınız, aile hayatınızla ilgili alanda belki de kritik bir gelişmeyle karşılaşma ihtimalimiz var ve bu kritik durum da bizi son önemli kritik bir karar verme noktasına yönlendirecek gibi duruyor. 29. dereceler analitiktir, bir kriz niteliği taşır ama burada açı üçgen olduğu için belki de olması gereken budur. Biraz akışına bırakmamız gerekebilir olayları ve dediğim gibi buradan da son bir kararla, ani bir kararla da belki çıkış yaşayabiliriz. Bir krizi aşma noktasında özellikle evliliğimiz, özel hayatımız temelinde de düşünebiliriz bunu. 12 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür'ün Yay burcuna geçtiğini gözlemleyeceğiz. Merkür'ün Yay burcuna geçmesi demek yine 5. ev konuları demek. Yani aşk hayatınız, flört hayatınız, bu gibi konulara sizler ciddi odaklanacaksınız. Bu alanda attığınız adımlara da gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta içerisinde, çünkü sonrasında bir kriz yaşayabilirsiniz. Merkür zaten Yay burcunda zararda, doğru karar alabilme kabiliyetine çok hakim olamayabilirsiniz bu hafta. Burada dikkatli olmamız gerekiyor Merkür Yay burcunda da ilerlerken. Ve Merkür Yay burcuna geçer geçmez Plüton'la en azından olumlu bir açı gerçekleştirecek. Evliliğiniz, ilişkinizle ilgili konularda belki de geçmişten gelen hataları, problemleri çözme noktasında girişimde de bulunabilirsiniz. Bu en azından size güzel bir etki getirecektir. Bunu biraz değerlendirmeniz gerekebilir. Ve 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa Mars'ın bu kez Neptün'le bir kare açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bu da 5-8 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler hedeflerimiz, hayallerimiz doğrultusunda
ne adım attığımıza gerçekten dikkat ediyoruz bu hafta sevgili yükselen aslan burçları. Belki de işte o geç kaldığımızı ve zamanı yakalamak için harekete geçtiğimiz bir haftada olabilir ama bu hafta atacağımız adımlar, yapacağımız girişimler ileride bize hata olarak dönebilir, kriz olarak dönebilir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Neptün ve Mars'ın kare açıyla özellikle 29. derecede birbirlerini görmeleri ortaya hedefler, idealler doğrultusunda bir krizi çıkarabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kendinizi geniş kitlelere erişebilir bir pozisyona getirmek istiyorsanız, mesleki bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız bu alanda böyle bir zorlayıcı etki alabilirsiniz ama diğer taraftan Güneş ve Kiron'un da üçgen açısına baktığımızda burada da iyileştirici etkilerle karşılaşıyoruz. Yani geçmişte yaptığımız hataları kendimizi geliştirmek, belki toplum önünde daha görünür olmak, bir konuda uzmanlaşmakla ilgili alanlarda geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıklarını, kırgınlıklarını iyileştirebileceğimiz güzel etkiler de alabileceğiz gibi görünüyor. Burada en azından haftayı olumlu bir etkiyle kapatabileceğimiz mesajını da veriyor bize gökyüzü. Temel olarak gökyüzünün etkileri bu şekilde sevgili yükselen aslan burçları. Demek ki ne diyor gökyüzü bize? Yaptığınız girişimlere dikkat, sonrasında pişman olabilirsiniz. Kritik kararlar alabileceğimiz bir haftadayız. Ama bunları dediğim gibi doğru yöne hareket edebilmek adına gökyüzü bizlere yön gösterici olarak işaret ediyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 8-14 Aralık haftasını değerlendireceğim bu videoda sizler için. Stresli bir hafta gibi görünüyor. Yoğun enerjiler var. Enerji değişimleri söz konusu. Kritik kararlar alabileceğimiz bir haftaya işaret ediyor. Gelin hızlıca değerlendirmeye başlayalım ama bu detayı da vermek isterim tabii ki sizler için de. Çünkü stresli açılar bizleri yolumuzdan sapmamak için teşvik ederler. O yüzden bu şekilde dinlememiz, bu şekilde yorumlamamız bizim için daha yapıcı sonuçlar doğuracaktır. O stresler sayesinde bizler doğru yöne ilerleyebiliyoruz hayatımızda. Bunun bilinciyle dinlemek daha faydalı olacaktır. Şimdi haftaya Ay ve Plüton'un karşıt açısıyla giriş yapıyoruz. Bu da 6 ve 12. evimize işaret ediyor. O yüzden bizler çalışma hayatımızda kontrol dışı gelişmelere biraz açık olabiliriz. Ardımızdan söylenenlere, bizden gizlenen konuların gün ışığına çıkma ihtimaline karşı biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Özellikle iş hayatımızdaki sorumluluklarımızla ilgili belki biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde de dikkatli olmamız gerekecek. Birbirimiz üzerinde güç baskısı yaratma ihtiyacı gibi bir durum da söz konusu olabilir. Öte yandan pazar gününden pazartesiye yansıyan Merkür ve Satürn'ün üçgen açısı da rekabetli olduğunuz konularda size avantaj sağlayacak diyebilirim. Olumlu, pozitif stratejiler belirleyebilirsiniz gibi görünüyor bu konularda. O yüzden de evet biraz stres hissedebiliriz, güç çekişmeleri hissedebiliriz ama öte yandan da bizler bu durumu yapıcı bir şekilde de değerlendirebileceğimiz bir pazartesi günü de deneyimleyebiliriz gibi görünüyor sevgili yükselen Başak burçları. Hemen bir sonraki güne geçtiğimizde 9 Aralık'ta Mars ve Satürn'ün kare açıyla birbirini gördüğünü gözlemleyeceğiz. Burada da yine Mars'ın sizin 4. evinizde olduğunu gözlemliyoruz. Satürn ise sizin 7. evinizde. O yüzden özel hayat, aile hayatı, ev, yuva, barınma gibi konularda stresler hissedebileceğimizi düşünebiliriz. Satürn sizin 5. evinizi, 6. evinizi yönetiyor. Özellikle özel hayatınızın sorumlulukları, bu alanda yapmaya çalıştığınız girişimler, kendinizi belki de ispat etmeye çalıştığınız konularda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Mars Yay burcunda maceracı bazı girişimler ya da çok detayına inmeden bazı konuların o ateş enerjisiyle hızlı girişimler yapma
eğiliminde olabilir. Biz de bu enerjiyle harekete geçebiliriz. Ancak Satürn de bize diyecek ki bir durun, bir yavaşlayın. Yani sizler özel hayatınızda, aile hayatınızda tabii ki tek başınıza değilseniz önünüze ikinci bir kişinin engeli gelebilir. Bu yüzden de sizi durduran başka bir kişiyle karşılaşabilirsiniz bu hafta. Evlilik, özel hayat, ev, aile, yuva konularında yeni girişimler, hızlı adımlar atmaya çalıştığınız zaman sevgili yükselen Başak burçları. Diğer taraftansa hemen bir sonraki güne geçecek olursak Neptün'ün düz hareketine başladığını gözlemliyoruz. Neptün ve Satürn artık düz hareketinde olacaklar ve bu da 7. evinizde hızlanan bir enerji olarak yansıyabilir hayatınıza. Evliliğiniz, özel hayatınız, ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz konularda artık hedeflerinizi, hayallerinizi çok daha netleştirmiş olmanız gerekiyor bu süreçte ve artık sona doğru gittiğinizin bilincinde davranmanız gerekiyor. Yani sizler geçmiş süreçte bazı hedefler belirlemişseniz, yapılandırıcı adımlar atmışsanız, özellikle retro süreçlerde de artık revize gibi değerlendirdiyseniz o süreyi artık bundan sonuç almaya doğru ilerliyorsunuz. Çünkü bu defterler kapanıyor 7. evinizde, bir sona ulaşıyorsunuz. Sonrasında Neptün ve Satürn 7. evden çıkıp 8. evinize geçtiğinde yeni hedefler, yeni hayaller, değiştirici, dönüştürücü, farklı hedefler peşinde koşacağınızı bizler göreceğiz sizin aslında sevgili yükselen Başak burçları. O yüzden de Neptün'ün 29. derecede bulunmasını artık son noktayı koymak için son bir şans olarak değerlendirebiliriz. Yine bu konular temelinde artık geç kaldığınız ya da tamamlama ihtimaliniz olmayan hedeflerinizi de rafa kaldırabilir ve artık kendinize yeni hedefler de belirleyebilirsiniz gibi değerlendirebiliriz bu süreci. Aynı gün içerisinde haftanın en önemli ve stresli açılarından biri de karşımıza çıkıyor. Merkür ve Uranüs birbirlerini karşıt açıda görecekler. 3 ve 9 ev aksınıza işaret ediyor. Özellikle bulunduğunuz lokal alanla yabancı alanlar arasında bir stres söz konusu olabilir sevgili yükselen Başak burçları. Bilgi, iletişim, ulaşım, eğitim temelinde stresler gündeminize gelebilir. Ticari girişimlerinizle ilgili konularda dikkatli olmanız, bir tatil planlıyorsanız bu konularda dikkatli olmanız sizin için faydalı olacaktır. Maddi konularına belki yine bu konuların biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Stresler gündeme gelebilir gibi görünüyor bu konuda. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith'in kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz. Merkür ve Lilith de sizin 3. evinizde kavuşumda olacak. Yakın akraba ilişkilerinizle ilgili önemli bir gün olabilir. Çünkü belki de bugüne kadar sustuğunuz bazı konuları artık konuşma ihtiyacı duyabilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz o duygularınızı, öfkenizi artık dışarıya yansıtma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun zamanının geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Öte yandan yine Venüs ve Kuzey Ay düğümünün kare açıda olduğunu gözlemliyoruz. Venüs de yine 4. evinizde, Kuzey Ay düğümü ise 7. evinizde. Sizin için ise bu hafta özel hayat, aile hayatı temelinde gelişmeler dikkat çekecek gibi görünüyor sevgili yükselen Başak burçları. Belki de özel hayatınız, aile hayatınız içerisinde kendinizi nasıl değerli gördüğünüz, size nasıl değer verildiği ile ilgili konularda yapacağınız girişimler ters tepki verebilir. Belki de bu alanda kendinizi değerli hissetmeye olan ihtiyacınız alanında yapacağınız girişimler ileride bir hata olarak karşınıza gelebilir. O yüzden ya da ailevi ilişkilerde neyin değerli olduğu konusunu çok daha detaylı ele almanız da gerekebilir. Çünkü bu konularda gerçekten dediğim gibi atacağınız adımlar ileride başınızı ağrıtabilir. Yanlış kararlar verebiliriz. Yani aile içi değerlerimizi doğru değerlendirmemiz, özel hayatımızda bizim için neyin değerli olduğunu iyi değerlendirmemiz ve bu yönde doğru kararlar almamız gereken bir haftadayız. Aceleci girişimlerde bulunmamaya dikkat edin. Yanlış, hatalı yönelimlerde bulunmayın. Özellikle yine ev, emlak, kira gibi konular da gündemde ise
alacağınız emlakın, kiralayacağınız evin değeriyle ilgili de ileride pişmanlıklar duyabilirsiniz. Bu alanda da dikkatli olun derim. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün de bir üçgen açısı söz konusu. Merkür 29. derecede 3. evinizde ve 7. evinizdeki Neptün ile bir üçgen açı gerçekleştiriyor. 29. dereceler kritiktir, kriz niteliği taşır ama üçgen bir açı belki o kriz niteliğini biraz kırabilir. Bizler belki de evliliğimiz, ilişkimizle ilgili iletişim sorunlarını çözme noktasında ya da ortak bir fikirde bir olma noktasında önemli, kritik bir karar da verebiliriz gibi duruyor. Hislerimizle hareket etmemizin yine bize avantaj sağlayacağı bir etki de yaratabilir. Kritik bir karar verebiliriz. Kritik bir hedef doğrultusunda girişimlerde de bulunabiliriz. Önemli bir hafta olacak çünkü Neptün'ün 29. derecedeki bu ilerleyişi hafta sonunda Mars tarafından da kare açıyla tetiklenecek sevgili yükselen Başak burçları. O yüzden de evliliğiniz, özel hayatınız bir kez daha vurgulanacak. Sürekli bunu söylüyorum ama açılar bu alanda etkisini gösteriyor. Kritik kararlar alma arifesinde olabilirsiniz. Bu hafta içerisinde ilişkinizde, evliliğinizde bağlantılı olarak bu konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış kararlar vermekten uzak durmanız gerekiyor. Şimdi Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yay burcuna geçmesi de aslında çok olumlu olmayabilir çünkü zararlı olduğu bir pozisyonda. Ancak odak noktanızın ev, aile, özel hayat konularının olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu alanda bir gezegen toplaşması söz konusu. Bu haftanın içerisinde odak noktanız burası olacak gibi görünüyor. Ve Merkür Yay burcuna geçer geçmezse Plüton'la bir 60'lık açı gerçekleştiriyor. Merkür Plüton 60'lığı ise sorumluluklarla ilgili konularda yapıcı kararlar alabileceğimizi bizlere düşündürebilir. Belki de üstümüze vazife olmayan sorumluluklardan kendimizi nasıl arındırabileceğimiz noktasında güzel bir etki yaratabilir. 14 Aralık'ta Mars ve Neptün karesinden bahsettim az önce. Dikkatli olmalıyız. Bir kriz gündeme gelebilir özel hayatımızla ilgili ve hızlı, aceleci kararlar alabiliriz. Kritik kararlar verebiliriz. Ancak Güneş-Kiron üçgeni burada bizi biraz destekleyecek gibi görünüyor. Çünkü Güneş de 4. evinizde ve 8. evinizdeki Kiron'u bir üçgen açıyla görüyor. Demek ki özel hayatımız, aile hayatımızda geçmişte yaptığımız hataları iyileştirme şansına da sahip olacağız gibi görünüyor. Bu olumlu enerjiyi de kullanmanızı tavsiye ederim haftanın son gününde. Yoğun bir hafta, tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım ki doğru değerlendirebilin bu haftanın enerjisini. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bu hafta yoğun bir enerji akışı var. Enerji değişimi söz konusu aslında bir diğer taraftan da hafta içerisinde. Bakalım bunlar sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Hızlıca başlamak istiyorum. Değinmemiz gereken çok nokta var. Haftaya Ay Plüton karşıtlığıyla giriş yapıyoruz. 5-11 ev aksında, o yüzden de girişimler, geleceğe yönelik hedefler, hayallerinizle ilgili konularda maddi bazı baskıcı etkiler hissedebilirsiniz. Ekonomik konuların önünüze engel olarak çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Ya da bir noktada da aslında ekonomik konularda sıyrılmanız gereken problemler varsa hayatınızda bunlardan artık sıyrılmak için harekete geçmeniz gerekliliğini hatırlatacak bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen terazi burçları. Diğer taraftan aynı gün içerisinde Merkür ve Satürn'ün bir üçgen açısı söz konusu. Merkür ve Satürn'ün bu üçgen açısı da özellikle çalışma hayatınızla gelirleriniz arasında güzel bir strateji yaratabileceğinize, güzel projeler üretebileceğinize işaret ediyor. Bu olumlu açı aslında bir diğer taraftan da o Ay-Plüton açısına çözüm olarak yardımcı da olabilir gibi duruyor.
değerlendirmek gerekirse bu şekilde düşünmenizin faydası var. Bu hafta stresli açılar oldukça yoğun. Stresli açıları her zaman belirtiyorum. Bizi yolumuzdan sapmamak için ortaya çıkan açılar olarak değerlendirmekte fayda var. Evet, o stres sayesinde harekete geçiyoruz. Belki girişimler yapıyoruz ve sonrasında daha rahat nefes alabiliyoruz şeklinde düşünmeniz sizin için daha yararlı olacak diye altını da bir kez daha çizmek isterim. İlerlediğimiz zaman 9 Aralık'ta Mars ve Satürn'ün kare açısı söz konusu. Mars ve Satürn'ün kare açısı ise 3 ve 6 ev aksına işaret ediyor. Çalışma hayatımızda iletişim temelli bazı problemler söz konusu olabilir. Ticari hayatımızla ilgili konulara dikkat etmemiz gerekebilir. Mars baktığımız zaman özellikle sizin rekabette olduğunuz konular ve maddi konuları temsil ettiğinden dolayı bu alanlarda belki de stresler hissedebileceğimizi, zorlanabileceğimizi düşünebiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Rekabette olduğunuz konular varsa çalışma alanımızda biraz stratejik, yapılandırıcı düşünmemiz gerekecek. Özellikle Mars'ın Yay burcunda hareketli olması belki de çok düşünmeden hareket etmemizi, çok düşünmeden istediğimizi dile getirdiğimizi de düşündürebilir bizlere. Ancak bu çalışma hayatımızda çalıştığımız kişiler etrafında veya sorumlu olduğumuz kişiler tarafından çok olumlu karşılanmayabilir. Yapısal bazı problemlerle karşılaşabiliriz. Sistemsel bazı problemlerle karşılaşabiliriz. O yüzden de kiminle ne konuştuğumuza bu hafta dikkat etmemiz gerekebilir. Zira Satürn de sizin yine 4. evinizi temsil ediyor, 5. evinizi temsil ediyor. Özellikle ailevi konularda ne konuştuğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekecek gibi duruyor bu hafta içerisinde sevgili yükselen terazi burçları. 10 Aralık'a geldiğimizde Neptün'ün düz hareketine geçeceğini gözlemliyoruz. Satürn de artık düz hareketinde, Neptün de düz hareketinde ve 29. derecede bu hafta çalışma hayatımız, çalışma hayatımızdaki hedeflerimiz, sağlığımızla ilgili konular, gündelik hayatımız, rutinimizde kendimize belirlediğimiz hedeflerimizle ilgili kritik kararlar alabileceğimiz bir haftada olacağız. Neptün de artık geri hareketini bıraktığından dolayı düz harekete geçmesiyle birlikte hedeflerimizi, hayallerimizi tamamlamak adına hız kazanabiliriz. Eğer bizler bu süreçte gerçekleştiremediğimiz, belki de adım atamadığımız hayallerimiz söz konusu olmuşsa da bunları artık rafa kaldırmamız gereken bir süreçteyiz. Çünkü Neptün Koç süreci yeni bir döneme işaret ediyor. Yenilenen hayaller, yenilenen hedefler peşinde koşmamız gerekliliğine işaret ediyor. O yüzden de bu sürece kadar bizler neyi başarabilmişsek onları tamamlamaya odaklanmalıyız ve son noktayı koymalıyız diyor bize Neptün'ün düz hareketi ve bu haftada kritik bazı etkiler alacağını belirttim. Birazdan bunlara da bakacağız. 10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı oldukça önemli. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı 2-8 ev aksınıza işaret ettiğinden dolayı alacak verecek nafaka, kredi gibi konulara biraz dikkat kesilmemiz gerekebilir. Dıştan gelen maddi kaynaklarımız varsa, ortak kazançlarımız söz konusuysa bu alanlarda beklenmedik ani gelişmelerle karşılaşabiliriz. Zaten boğa ve akrep aksı parayla ilgili alanlar ve sizin de para hanenize işaret ediyor. Bu alanlarda da Uranüs ve Merkür'ün karşıt açısı beklenmedik olaylar, gelişmelerle karşılaşma ihtimalimizi yükseltecek gibi görünüyor. Sevgili yükselen teraziler, dikkat kesilmemiz gereken bir alan. Merkür sizin baktığımız zaman 9. evinizi ve 12. evinizi temsil ettiğinden dolayı gelişimle ilgili ve kontrolümüz dışında gelişebilecek olaylarla ilgili maddi temelde dikkatli olmamız gerekiyor. 11 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Lilith'in kavuşumda olduğunu 2. evinizde gözlemleyeceğiz.
Maddi konularda, özbenliğinizle ilgili konularda da bugüne kadar içinizde tuttuğunuz bazı konuları, kırgınlıkları, söylemek isteyip söyleyemediğiniz konuları dile getirmenin zamanı gelmiş de olabilir. Maddi konularda bu enerjiyi de değerlendirebilirsiniz. Aynı gün içerisinde 11 Aralık'ta Venüs ve Kuzey Ay düğümünün kare açı yaptığını da gözlemliyoruz. Venüs 3. evinizde, Kuzey Ay düğümü ise 6. evinizde. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Değer yargılarınız, sizin neye değer verdiğiniz ve o değer uğruna harekete geçtiğiniz bu hafta önem kazanacak. Çünkü bir hata yapma potansiyelimiz de söz konusu. Siz bir anda maceracı bir girişimde bulunabilirsiniz. Çalışma hayatınız, gündelik sorumluluklarınız, belki sağlığınızla ilgili konularda ama bu düşünmeden değer verdiğiniz, öncelik verdiğiniz konular sizin için sonradan bir sorun da yaratabilir. İlerleyen dönemlerde hatalı bir karar verdiğinizi anlayabilirsiniz. Venüs zaten sizi temsil ediyor. Demek ki belki çevrenizle, yakın akraba ilişkilerinizle bu etkiyi hissedebilirsiniz. Diğer taraftan da zaten 8. evinizi de yönettiğinden dolayı bir kriz niteliğinde kararlar vermeye çok daha yatkın olabileceğimiz bir haftadayız. O yüzden neye değer verdiğiniz, sizin için neyin değerli olduğunu çok iyi değerlendirerek hareket etmeniz gerekiyor sevgili yükselen teraziler. Yine 11 Aralık'ta Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı da söz konusu. Merkür ve Neptün'ün bu üçgen açısı en azından o kritik ve analitik enerjiyi biraz yumuşatacak gibi görünüyor. Maddi konularda, çalışma hayatınızla ilgili alanda önemli kararlar verebilirsiniz ve bu hedefleriniz, ideallerinizle bağlantılı da olabilir. Veya ortaya çıkacak bir durum, hedefleriniz, hayallerinizle ilgili size kritik bir karar da aldırabilir gibi duruyor. Neptün burada 29. derecede olduğundan dolayı 29. derecede bir açıya daha, ancak bu kez kare açıya maruz kalıyor. 14 Aralık'ta pazar günü Mars ve Neptün'ün karesi de özellikle yakın akraba ilişkilerimiz, onlara karşı sorumluluklarımız, yine evliliğimiz, ilişkimizle ilgili sorumluluklarımız ve bu alandaki hedeflerimiz doğrultusunda da bize kritik bir karar aldırabilir. Stresli bir açı. Neptün bize demek ki bu hafta özellikle sorumluluklarımız, çalışma hayatımız temelinde önemli kararlar aldıracak gibi duruyor. 12 Aralık'a geldiğimizde Merkür'ün de Yay burcunda ilerlemeye başladığını gözlemliyoruz. Merkür'ün de Yay burcuna ilerlemesi aslında 3. ev konularımıza bir vurgu yapacak. Merkür burada, Venüs burada, Güneş burada, Mars buradan çıkmak üzere. Yakın akraba ilişkilerimiz, kardeş kuzen ilişkilerimiz, yine onlarla belki ticari girişimlerimiz, ortaklı girişimlerimiz söz konusuysa bu alanda bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Maceracı girişimlerden uzak durmamız gerekliliğini gökyüzü vurguluyor. O alanda dikkatli olmamız gerekecek. Ve Merkür zaten yine Yay burcunda çok da olması gerektiği gibi çalışmadığından dolayı zihinsel konular, ticari konular, becerilerle ilgili konularda çok maceraperest girişimlerde bulunmaktan kaçınmamız bizim için faydalı olacak. 13 Aralık'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Plüton'un 60'lığı en azından biraz iyileştirici bir etki ortaya koyabilir. Girişim yaparken veya flört hayatınızla ilgili, yeteneklerinizle ilgili, kendinizi ortaya koymak istediğiniz alanlarla ilgili de artık neyi geride bırakmanız gerekli? Geçmişte size zarar veren unsurlar nelerdi? Bunları nasıl aşmanız gerektiği noktasında da daha olumlu etkiler alacağınızı, zihninizin bu yönde daha etkili çalışacağını da düşünebiliriz. 14 Aralık'a geldiğimizde ise pazar günü Mars ve Neptün karesi dediğim gibi bizi biraz zorlayacak. Mars ve Neptün'ün kare açısı çalışma hayatımız, gündelik hayatımızın sorumlulukları, yakın çevremize karşı olan sorumluluklarımız noktasında bize kritik bir karar aldırabilir. Hedeflerimiz, ideallerimizle ilgili veya belki bu ilişkilerde
onlara karşı ne kadar verici olduğumuzla ilgili de değerlendirebiliriz. Ne kadar anlayışlı olduğumuzla ilgili de değerlendirebiliriz. Güneş ve Kiron'un üçgen açısı söz konusu yine pazar günü ve bu en azından iyileştirici bir etki getirecek. Üçüncü evimiz ve yedinci evimiz arasında gerçekleştiğinden dolayı evliliğimizde, ilişkimizde geçmişten günümüze gelen problemleri aşabileceğimiz bir etki yaratacaktır. Geçmiş kırgınlıkları, ilişkimizdeki kronikleşmiş problemleri, özellikle iletişim temelinde ise bu problemler aşabileceğimizi düşündüren güzel bir etkiden bahsedebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yoğun bir enerji var bu hafta. Gezegenlerin oldukça etkileşimde olduğu bir haftadayız. Stresler de söz konusu ama biz bu stresleri bizim için yapıcı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü bu stresli açılar bize doğru yolu göstermek için varlar. Bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir hatırlatma olarak da yapmak istedim tekrardan. Hafta çok yoğun, hemen hızlıca başlayalım. 8 Aralık'ta Ay ve Plüton'un karşıt açısı söz konusu. Ay ve Plüton'un karşıt açısı da Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken 4-10 ev aksımıza işaret ediyor. O yüzden de çalışma hayatımızla ilgili, özel hayatımızla ilgili konularda bir stres hissedebiliriz. Belki çalışma hayatımızın üzerimizde oluşturduğu baskı bize bugün ağır gelebilir. Ya da yine özel hayatımız ve çalışma hayatımız özelinde belki de değiştirmemiz, dönüştürmemiz gereken unsurlar var ve bu konuda artık harekete geçmenin zamanı geldi de diyebilir bize gökyüzü. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Pazar gününden pazartesine yansıyan Merkür ve Satürn üçgeni söz konusu. Merkür sizin burcunuzdan çıkmak üzere ama Satürn'e güzel bir üçgen yapıyor. Özellikle yeteneklerinizi gösterebilme noktasında, yeni yapıcı girişimler yapabilme noktasında size güzel bir etki getiriyor. Belki çalışma hayatımızdaki bazı krizleri, problemleri, geleceğe yönelik girişimlerimiz noktasındaki hedeflerimizle ilgili de yapıcı etkiler getirecek. Stratejik kararlar verebileceksiniz, sizi bu yönde destekleyecek diye düşünebiliriz, en azından yapıcı bir etki olarak. İlerlediğimiz zaman 9 Aralık'ta Mars ve Satürn'ün bir kare açısı söz konusu. Mars sizin ikinci evinizde, Satürn ise 5. evinizde. O yüzden bu hafta içerisinde yapacağınız girişimlere, atılımlara, anlaşmalara, sözleşmelere dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü bunun size dönüşümü sorumluluk, ekstra sorumluluk olarak gelebilir veya maddi kazanç kaybı olarak da gelebilir. Biraz dikkat etmemiz gerekecek. Belki sizler para kazanmak adına maceracı, çok da detayına inmeden hızlı hareket eden bir eğilimde, yönelimde olabilirsiniz bu hafta. Ama Satürn sizi burada durduracak, bunu gözlemleyebilirsiniz. Belki burada bazı sistemsel, yapısal blokajlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani iletişimle ilgili belki bazı sorunlar önünüze gelebilir. Bu sizi yeni adımlar atma noktasında durdurabilir. Yazışmalar, sözleşmeler, bürokratik işlemler de önünüze biraz engel olarak gelebilir. Buna biraz dikkat etmemiz gerekecek ama bu hafta yapmaya, özellikle maddi konularda yapmaya çalıştığımız girişimlerin önüne bir engel çıkabilir. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. 10 Aralık'ta Neptün düz hareketine başlıyor sevgili yükselen akrep burçları. Bu da yine 5. evinizle ilgili konularda hızlı bir enerjinin aktif olacağını düşündürüyor. Satürn de artık bu alanda düz hareketine başladığından dolayı bizler artık yeteneklerimizle kendimizi nasıl ortaya koymamız gerektiğiyle ilgili, çocuklarımızla ilgili, yine hayatımızın herhangi bir alanında yapmak istediğimiz girişimlerle ilgili son noktayı koymak üzereyiz. Özellikle Neptün-Satürn balık sürecini bizler yapıcı olarak değerlendirdiysek, hedef ve hayallerimizi yapılandırdıysak işte bu noktada artık sona yaklaştık. Bu defterler kapanıyor. Bizler hedefimize ulaşabildik mi, ulaşamadık mı? Bunu daha net görebileceğiz bu hafta içerisinde ve Satürn de burada Neptün'ü zaten destekliyor. Ancak Neptün bu hafta
zorlayıcı açılara da maruz kalıyor. Bunlara da birazdan değineceğim çünkü kritik kararlar alma arifesindeyiz. Yine 10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs'ün bir karşıt açısı söz konusu. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı da bir 7 ev aksınıza işaret ediyor. Rekabetli olduğunuz konularda özellikle dikkatli olmanın gerekliliğine vurgu yapabilir bu gökyüzü. Evli olanlar veya özel hayatını kendi kurgulayan akrep burçları içinde biraz stres gündeme gelebilir. Özel hayatınız, aile hayatınız, ilişkiniz noktasında beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle özel hayatınızda ev, emlakla ilgili konularda şaşırtıcı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz gibi duruyor. 11 Aralık'a geldiğimiz zaman Merkür ve Lilith sizin burcunuzda kavuşumda olacaklar. Bu da içinizde tuttuğunuz bazı konuları artık dile getirme zamanı geldiğine işaret edebilir. Merkür baktığımız zaman özellikle 8. evinizi, 11. evinizi yönetiyor. Demek ki kriz niteliği taşıyan bazı konularda sizler artık kendinizi çok da tutmayacaksınız. Söylemeniz gerekenleri bu hafta içerisinde dile getirebileceksiniz diye yorumlayabiliriz. 11 Aralık'ta Venüs ve Kuzey Ay düğümünün de kare açıda olması dikkat çekici. Venüs yine sizin para hanenizde Yay burcunda seyrine devam ediyor. Kuzey Ay düğümü ise 5. evinizde. Sizin özellikle bu hafta yapacağınız girişimlere çok iyi odaklanmanız gerekiyor sevgili yükselen akrepler. Çünkü gökyüzü bu alana biraz vurgu yapıyor. Venüs ve Kuzey Ay düğümünün bu kare açısı da maddi konularda özellikle dikkatli olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü kontrol dışında gelişmelere açık olduğunuz bir haftadasınız diyor size gökyüzü ve özellikle yine belki evliliğinizin, özel hayatınızın maddi boyutu da problem yaratabilir bu hafta içerisinde. Yanlış kararlar almaya ve bu yanlış kararları üzerinden zaman geçtikten sonra anlayabileceğimiz bir haftaya işaret ediyor gökyüzü. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün bir üçgen açısı söz konusu 29. derecede. 29. dereceler kritiktir, analitiktir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Merkür sizin burcunuzda ve 5. evinizdeki Neptün'le bir üçgen açı yapıyor. En azından o kriz niteliğini biraz belki yumuşatabilir Merkür ve Neptün arasındaki bu üçgen açı. Önemli bir karar alacaksınız sevgili yükselen akrep burçları. Bu bir krizi aşmak adına da olabilir. Belki pasif gelirlerinizle ilgili bir sosyal yardımla ilgili, emeklilikle ilgili, alacak verecek nafaka gibi konularla ilgili de olabilir. Ama bunlarla bağlantılı belirlediğiniz hedefleriniz varsaydı bu alanda önemli bir karar alma arifesindesiniz bu hafta. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Yay burcuna geçişi para konularına bir vurgu yapıyor. Kazanç, özbenliğinizle ilgili konulara gökyüzü biraz vurgu yapacak. Maddi konularda da zaten dikkatli olmamız gerekiyor. Merkür Yay burcunda çok verimli çalışmadığından dolayı doğru kararlar almaktan biraz uzaklaşabiliriz. Merkür en azından Plüton'la 1.60'lık açı gerçekleştirecek cumartesi. Bu da özellikle özel hayatınızla ilgili, özel hayatınızın maddi boyutuyla ilgili yapıcı kararlar alabileceğinizi düşündürebilir. Belki de artık bazı konularda kendinizi arındırmanız, değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekliliğinin altını da çizecek gibi düşünebiliriz sevgili yükselen akrep burçları. 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa 14 Aralık'ta Mars ve Neptün'ün kare açısı netleşiyor. Mars ve Neptün'ün kare açısı da yine 2-5 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler bu hafta ciddi girişimler, özellikle maddiyata bağlı ciddi girişimlerde bulunmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu açı kare, diğer Merkür ve Neptün etkileşimi gibi üçgen de değil. Bundan dolayı da bizi ciddi zorlayabilir. Gündelik sorumluluklarımız, gündelik giderlerimiz bizi bu hafta zorlayabilir. O yüzden bu noktada da kritik bazı kararlar alabiliriz gibi duruyor sevgili yükselen akrep burçları. Bizler demek ki bu hafta yeni girişimler, maddi konulara oldukça dikkat ediyoruz.
Güneş ve Kiron'un en azından bir üçgen açısıyla da haftayı kapatacağımızı söyleyebilirim. Güneş de sizin yine para hanenizde, Kiron ise 6. evinizde. Demek ki çalışma hayatımız ve kazançlarımız ekseninde de güzel, geçmişteki hataları revize edebilecek, iyileştirebilecek güzel gelişmelerle de karşılaşabileceğimiz bir hafta olabilir gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, yeni bir haftada sizlerle de birlikteyim. 8-14 Aralık haftasını değerlendiriyorum. Yoğun bir hafta, hemen hızlıca başlayalım. Bakalım bu etkileri sizler hangi yaşam alanlarınızda hissedeceksiniz? Pazartesi gününe ayın Aslan Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Bu da 9-3 ev aksında bir stres hissedeceğinizi işaret ediyor. Çünkü Plüton'u karşısına alıyor. O yüzden yurt dışı ile bağlantılı konularda, iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim gibi konularda bizler üzerimizde biraz bir baskı hissedebiliriz. Bu belki de kontrolümüz dışında gelişen olaylar sebebiyle de hayatımıza yansıyabilir ama böyle bir stresli enerjiyle haftayı açıyoruz. Bu arada bu hafta stresli açılar biraz ağırlıklı ama ben bunları her zaman altını çiziyorum. Yani bize yön veren, gitmemiz gereken yoldan bizi saptırmamaya çalışan etkiler olarak değerlendirilmeli gerekliliğinin altını çiziyorum. Bu yönde ele alırsanız sizin için daha faydalı olacaktır sevgili yükselen yaylar. Aynı gün içerisinde pazar gününden yansıyan Merkür-Satürn üçgen açısı da aktif olacak. O yüzden özellikle özel hayatınız temelinde, aile hayatımız temelinde de gerçeklerle yüzleşme zamanının geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Belki burada aslında biraz iç dünyanıza, kendinize odaklandığınız takdirde, kendinizle yüzleştiğiniz takdirde de yaptığınız hataları yapıcı bir şekilde ele alabildiğinizi gözlemleyebilirsiniz ve aile hayatınız, özel hayatınızla ilgili de stratejiler, olumlu stratejiler belirleyebilirsiniz sevgili yükselen yay burçları. Merkür zaten sizin 7. evinizi yönetiyor ve Satürn zaten sizin 4. evinize vurgu yaptı uzunca bir süre. Sizler bu alanda stresler hissettiniz. Güzel, olumlu etkiler getireceğini söyleyebilirim. Merkür ve Satürn üçgeninin haftaya bu enerjiyle girmenizin sizlere. Devam ettiğimizde ise 9 Aralık'ta Mars ve Satürn'ün kare açısı söz konusu. Mars sizin burcunuzda seyrine devam ediyor ve Satürn'ü, 4. evinizdeki Satürn'ü bir kare açıyla görüyor. İşte yine burada özel hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki bu hafta bizler temelde özel hayatımız özelinde etkiler, biraz stresler hissedebileceğiz gibi duruyor. Sevgili yükselen yay burçları. Mars ve Satürn'ün bu kare açısı özellikle bu alanda yaptığınız girişimlerle ilgili sizi biraz strese koyabilir. Kontrolünüz dışında bazı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Belki sizler aile, özel hayat temelinde biraz maceraperest adımlar atma yöneliminde olabilirsiniz ama Satürn burada sizi biraz frenleyecek gibi duruyor. Çünkü yapısal bazı konularda engeller gelebilir önünüze. Bu belki maddi temelde olabilir. Bir diğer taraftan da anlaşma, sözleşme, yazışmalar temelinde de olabilir. Siz hızlıca hareket etmek isterken önünüze biraz engeller çıkabilir gibi duruyor bu hafta içerisinde. 10 Aralık'a geldiğimiz zaman Neptün'ün düz harekete geçtiğini gözlemleyeceğiz. Satürn de düz hareketinde 4. evinizde artık hızlı akışında bir enerji. Aslında birçok noktada da 4. ev yani ev, yuva, aile, barınma, belki emlakla ilgili konularda, özel hayatla ilgili konularda kritik kararlar vereceğimiz bir sürece de evriliyoruz. 29. derecedeki Neptün artık tamamlamamız gereken işlerimiz, hedeflerimiz, hayallerimize dikkat çekiyor. Çünkü geç kalabiliriz. O yüzden aceleci davranmak da biraz zarar getirebilir ama bizler geçmiş süreci yapılandırmışsak, değerlendirmişsek artık hedef ve hayallerimizi sonlandırmak üzere harekete geçebiliriz. Retro süreçleri de tamamlandığına göre artık hayallerimizi tamamlamak, gerçekleştirmek üzere yola koyulabiliriz diyor bize. Gökyüzü Neptün'ün stresli açılarından da birazdan bahsedeceğim ama
10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs'ün bir karşıt açısı söz konusu. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı da yine sizin 12 ve 6. ev aksınıza işaret ettiğinden dolayı sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Yine anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim, ulaşım gibi konulara da biraz dikkat etmeniz gerekebilir ama temelde sağlığa özellikle dikkat etmeniz gerekebilir sevgili yükselen yay burçları bu hafta. 11 Aralık'a geçtiğimiz zaman Merkür ve Lilith arasında da bir kavuşum gözlemliyoruz Akrep Burcu'nda. Aslında kendinizi uzunca bir süredir itiraf edemediğiniz konuları kendi içinizde dile getirebilirsiniz. Kendi kendinize itiraflarda da bulunabilirsiniz. Bu evliliğinizle de ilgili olabilir ya da ilişkinizde, evliliğinizde, yine kariyerinizle ilgili konularda da uzunca bir süredir içinizde tuttuğunuz bazı konuları dile getirme zamanı ya da görmezden geldiğiniz bazı unsurları artık yüzleşme zamanı geldiğini yine düşünebilirsiniz sevgili yükselen yay burçları, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Venüs ve Kuzey Ay düğümünün bir kare açıyla etkileşimde olduklarını da gözlemliyoruz. Venüs de sizin yine 1. evinizde. Kuzey Ay düğümü zaten 4. evinizde. Demek ki sizler bu hafta evlilik, özel hayat temelinde önemli kararlar alabilirsiniz. Geleceğine yönelik bu ilişkilerin önemli kararlar alabilirsiniz. Sorumluluklarınızla ilgili ama hatalı kararlar almaya açık olduğunuz bir haftadasınız. Yanlış değerlendirmeler, yanlış kişilere hatalı değer yüklemeler gibi konular gündemde olabilir. Kendinizi belki yanlış değerlendiriyor da olabilirsiniz. Bu gibi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şu an vereceğiniz karar ileride başınızı ağrıtabilir. Belki bu hafta atacağınız adım hemen size bir olumsuzluk getirmeyebilir ama uzun vadede bugün attığınız o adımın ileride size bir hata olarak geri döndüğünü gözlemleyebilirsiniz sevgili yükselen yay burçları, o yüzden dikkat. 11 Aralık'ta Merkür Neptün üçgen açı yapacaklar 29. derecede. Bir kriz niteliği taşır 29. dereceler ama üçgen açı olması en azından belki de bunun olması gerekliliğinin ya da akışında gerçekleşeceğinin bize fikrini veriyor da olabilir. Bizler dediğim gibi özel hayatımız, evliliğimizle ilgili konularda kritik bir dönemeçteyiz ve kritik bir kararla bu süreci de devam ettirme aşamasındayız diye düşündürüyor bize bu açı. 12 Aralık'a geldiğimizde Merkür artık Yay burcunda ilerleyecek ve sizin burcunuza geçtiğinde Plüton'la bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Bu noktada aslında artık geçmişimizle ilgili nelerden arınmamız gerekiyor bunu daha net görebiliriz, daha yapıcı kullanabiliriz. Yine girişimlerimiz, iletişim, ulaşım, eğitim, ticari girişimlerimiz noktasında da yapıcı olarak değerlendirebiliriz bu Merkür-Plüton 60'lık açısını. 14 Aralık'a geldiğimiz zaman ise Mars'ın bu kez Neptün'le bir kare açı yapacağını gözlemliyoruz. Yine 1-4 ev aksında bir kare açı ve az önce dediğim gibi tekrara düşüyoruz gibi ama evliliğiniz, özel hayatınızla ilgili yapacağınız yeni girişimler kritik bir önem taşıyacak hayatınızda. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Çok maceracı adımlar atmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta sevgili yükselen yay burçları. Güneş ve Kiron en azından aslında bu hafta bizi destekleyen son bir açı olarak dikkat çekiyor. Özellikle yaptığınız girişimler, attığınız yeni adımlarla ilgili geçmişte yaptığınız hataları iyileştirme şansı verecek. Geçmişte hatalı girişimlerde bulunmuşsanız, sonrasında pişman duyduysanız, bu hayatınızda düzelemeyecek yaralar açmışsa bunları iyileştirme şansına da sahip olacaksınız. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı konularda, kendinizi geliştirmeye çalıştığınız konularda bu etkiyi daha güçlü hissedebileceksiniz sevgili yükselen yay burçları.
Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir haftadayız. Özel hayata dikkat, evlilikle ilgili konulara dikkat diyor bize gökyüzü. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Önemli kararlar alacağımız bir hafta olacak. Gelin hızlıca başlayalım. 8 Aralık Pazartesi gününe Aslan Burcu'na ilerleyen ayın Plüton'la karşıtlığıyla başlıyoruz. Ay Plüton karşıtlığı para hanenize dikkat çekiyor. Özellikle dıştan gelen pasif gelirlerinizin, kişisel kazançlarınızın ve ortak gelir gider dengenizin stres altında olacağı bir hafta başlangıcı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Yine pazar gününden gelen Merkür ve Satürn üçgen açısının etkisi bugün de etkisini devam ettirecek. Merkür 11. evinizde, Satürn ise 3. evinizde. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri yine bu alanda ticari girişimlerimiz söz konusuysa bu alanlarda iyileştirici, güzel etkiler alabileceğimizi düşünebilirim. Strateji geliştirebilirsiniz. En azından bu konuların geleceğiyle ilgili yapıcı adımlar atabileceğiniz, projeler geliştirebileceğiniz bir süreç olacak gibi duruyor. Pazartesine böyle bir giriş yapıyoruz. Salı gününe 9 Aralık'a geçtiğimizde ise Mars ve Satürn'ün kare açısı dikkat çekiyor. Mars sizin 9. evinizde, Satürn ise 3. evinizde. O yüzden yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde biraz dikkatli olmamız gerekecek. Özellikle de yine özel hayat, aile hayatı ilişkileriniz, geçmişten gelen bazı problemlerinizin problem yaratma ihtimali söz konusu. Sizler belki de bu problemleri çözmek için hızlıca hareket etme yöneliminde olabilirsiniz. İç dünyanızda belki de kendi başınıza kaldığınızda bu problemleri nasıl çözeceğinizi daha da netleştirmiş olabilirsiniz. Hızlıca adım atmak istiyor olabilirsiniz ama işte karşınızda belki de yapı haline gelmiş, bir sistem haline gelmiş o ilişkilerin engel çıkardığını da gözlemleyebilirsiniz. Burada Satürn sizi de temsil ediyor aslında 3. evde. Yani sizin belki de problem yaratma ihtimaliniz de söz konusu olabilir sevgili yükselen oğlak burçları. Belki de istediğiniz şekilde ilerlemiyorsa, sizin planladığınız sistematik şekilde uygulamaya koyduğunuz şekilde ilerlemiyorsa ticari ilişkiler ya da normal ilişkileriniz, burada atacağınız adımların önüne engeli siz de getiriyor olabilirsiniz. Burada dikkatli olmakta yarar var. 10 Aralık'a geldiğimizde Neptün düz hareketine geçiş yapacak. Neptün'ün düz hareketine geçmesi yine aslında sizin o 3. ev konularınızda ilişkilerin iyileşmesi noktasında, hedeflerinize ulaşma noktasında güzel bir etki getirebilir. Satürn de artık düz hareketinde. Demek ki bizler kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ticari hedeflerimiz, bir diğer taraftan belki zanaat niteliğindeki yeteneklerimizi hedeflemişsek, bu alanda kendimize hedefler belirlemişsek, bu konular temelinde artık hızlı akışında bir enerjiyle karşılaşıyoruz ve hedeflerimiz, hayallerimizi sonlandırmak üzere de adımlar atıyoruz. Çünkü Neptün artık Balık burcundan çıkmak üzere, kritik kararlar alma aşamasındayız. Bu hedeflerimizi devam mı ettireceğiz, tamamlayacağız mı? Rafa kaldırmamız gereken bazı projelerimiz, hedeflerimiz, ideallerimiz oldu mu? Bunları gözlemleyip artık yolumuza devam edeceğiz. Satürn ve Neptün 4. evinize geçtiğinde artık ev, emlak, özel hayat temelinde hedeflerinize odaklanacağınız bir süreçle karşı karşıya kalacaksınız. 10 Aralık'ın dikkat çeken bir açısıysa Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı da 5 ve 11 ev aksınıza işaret ediyor. Özellikle yapacağınız yeni girişimler, kendinizi yeteneklerinizle ortaya koymaya çalıştığınız alanlardaki aktivitelerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Maddi konularda beklenmedik harcamalar önünüze gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili ilişkilerinizde maddi temalar beklemedik bir şekilde ön plana çıkabilir. Bu konulara biraz dikkat kesilmeniz gerekecek gibi duruyor.
Belki de yine sorumluluklarınız noktasındaki maddi beklenmedik harcamalarda ön plana çıkabilir sevgili yükselen Oğlak burçları. 11 Aralık'ta Merkür ve Lilith kavuşunda olacaklar Akrep Burcu'nda. Sosyal çevre, yakın arkadaş ilişkilerinizde uzun zamandır dile getirmek istediğiniz bazı konuları açıklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Aslında kırgınlıklarınızı, üzüntülerinizi, içinizde tuttuğunuz bazı konuları artık dile getirme ihtiyacının ortaya çıktığını gözlemleyebilirsiniz hafta içerisinde. Öte yandan Venüs ve Kuzey Ay düğümü de kare açıyla birbirlerini görüyorlar. Venüs sizin yine 11. evinizde, Kuzey Ay düğümü de 3. evinizde. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri temelinde yine statünüzü belirleyecek, kariyerinizle ilgili konularda da ticari girişimler de söz konusuysa maceracı girişimlerde bulunmamaya çalışın bu hafta içerisinde. Venüs özellikle kariyerle ilgili konularda, parayla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekliliğine işaret ediyor. Beklenmedik kontrol dışında gelişmeler ön plana çıkabilir ve bu hafta içerisinde alacağınız maddi kararlar ileriki dönemlerde de biraz pişmanlık getirebilir. Yanlış bir harekette bulunmaya oldukça açığız bu hafta içerisinde. 11 Aralık'ta Merkür ve Neptün'ün üçgen açıda bulunması aslında bir noktada da kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizle ilgili konularda bize yol gösterici olabilecek gibi duruyor. Kritik bir karar alma aşamasında olacağımızı düşündürebilir. Bu noktada yine sosyal çevre ilişkilerimizle ilgili, gelecek hedeflerimizle ilgili de kritik son aşamasında olduğumuz kararlar alabiliriz gibi duruyor. 29. dereceler kriz niteliği taşır. Ancak burada bir üçgen açı olması en azından o kriz niteliğini biraz yumuşatır gibi duruyor. Özellikle de mesleki konularda, yurt dışı ile bağlantılı konularda, çalışma hayatınızla ilgili konularda hedeflerinizi iyileştirecek bir etki alacağınızı da söyleyebiliriz. Ama önemli son dönemeçte olduğunuzun bilinciyle kararlar alacağınızı düşünebiliriz. 12 Aralık'a geldiğimizde Merkür artık Yay burcuna geçiş yapacak ve sizler biraz iç dünyanıza yönelmek isteyeceksiniz. Biraz huzur arayışı içerisinde olabileceksiniz. Aslında iç dünyanıza, inzivaya çekilme ihtiyacınıza dikkat çekiyor gökyüzü. Çünkü Mars burada, Güneş burada, Venüs burada, Merkür burada. Sizin bir istirahate ihtiyacınız var açıkçası sevgili yükselen Oğlak burçları, gökyüzü buna vurgu yapıyor. Tabii ki Merkür Yay burcunda çok verimli çalışmayabilir ama yine de biraz iç dünyanıza odaklanmanız, iç sesinizi dinlemeniz size önemli bir katkı yapabilir bu süreçte. Yine 13 Aralık'ta Merkür'ün Plüton'la yapacağı 60'lık açıda özellikle özbenliğinizle ilgili konularda, kendinizi eleştirdiğiniz konularda size güzel bir katkı yapacaktır. Arınmanız gereken bazı detaylar varsa hayatınızda, alışkanlıklarınız varsa, bu geleceğe yönelik belki sürekli olarak geleceği düşünerek geleceğe yönelik yatırım yapmakla ilgili konularla bağlantılıysa belki de artık bazı şeyleri değiştirmenin, dönüştürmenin zamanı geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Sürekli geleceğe yatırım yapmak yerine biraz da ana yatırım yapma ihtiyacında olduğunuzu da gözlemleyebilirsiniz. 14 Aralık'a geldiğimiz zamansa yine Mars ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu. Mars ve Neptün karesi de yine bir stresi güncelleyecek haftanın sonunda kontrol dışı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ardımızdan çevrilen işler bu alanla ilgili dikkat çekici görünüyor. Özel hayatımızla ilgili de hedef ve hayallerimizde zorlandığımız bir hafta sonu gündemi bizi bekliyor olabilir. Güneş ve Kiron'un en azından üçgen açısı özel hayatımızda geçmişte yaptığımız kronikleşmiş hataları düzeltme şansını bize verecektir ya da geçmişte bizi kırmış, üzmüş olan olayları iyileştirme potansiyeline sahip bir hafta sonu da deneyimleyebiliriz gibi görünüyor.
Temelde ticari girişimlerimiz, geleceğe yönelik yatırımlarımız, kardeş kuzen yakın akraba ilişkilerimiz özelinde etkiler alacağımız bir gökyüzü var bu hafta. Bu konulara dikkat çekiyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın yoğun etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza yansıyacak? Biraz stresli bir hafta geçirebiliriz ama bu stresler bizi hayatımızdaki hedeflerimize doğru yönlendirecek. Bu yönde değerlendirmenizde fayda var. Hemen başlayalım. 8 Aralık Pazartesi gününe Ay-Plüton karşıtlığıyla giriş yapıyoruz. Bu da 1 ve 7 ev aksınıza işaret ediyor. Demek ki bizler özel hayatımız, evliliğimiz, ilişkilerimizle ilgili konularda biraz stres hissedebiliriz. Özellikle bu evliliğimizle, ilişkimizle güç ilişkileri, ego çatışmalarıyla ilgili de olabilir. Kimin baskın olduğuna biraz dikkat etmemiz gerekebilir bu hafta. Belki de ilişkimizde, evliliğimizde kendimizi arındırmamız gereken, değiştirmemiz gereken konuların gündeme geldiği bir hafta başı da deneyimleyebiliriz sevgili yükselen kova burçları. Hafta sonundan pazar gününden yansıyan bir olumlu etki de söz konusu. Merkür ve Satürn'ün üçgen açısı özellikle kariyer ve kazançla ilgili konularda güzel akışında bir enerji sağlayacak. Pozitif destekler sağlayacak. Belki bu konularla ilgili güzel planlar, projeler, stratejiler de geliştirebiliriz. Özellikle de kontrolümüz dışında gelişebilecek olay ve durumlara karşı. İlerlediğimiz zaman 9 Aralık'ta Mars-Satürn bir kare açı gerçekleştiriyor. Mars ve Satürn'ün kare açısı gelecek hedef ve hayallerimizle ilgili alanda bizi biraz strese koyabilir. Özellikle maddi yapılarla, kazançlarımızla ilgili konularda dikkatli olmamız gerekebilir. Geleceğimize yaptığımız yatırımlarla ilgili daha dikkatli davranmamız gerekebilir bu hafta içerisinde. Yine yakın arkadaşlarımızla, sosyal çevremizle de maddi etkileşimler, girişimler içerisindeysek dikkatli olmamız fayda getirecektir. Mars belki biraz macera perest bir ya da düşünmeden hareket etme eğilimini getirebilir ve bu sizin para hanenizi biraz da zorlayabilir. Açıkçası maddi girişimlerde bulunmamamız bizim için bu hafta daha yararlı olacak. Gökyüzü bu etkiyi birden çok kez destekliyor. Bu mesajı bize vermeye çalışıyor. Bakalım ilerleyelim. 10 Aralık'ta Neptün düz hareketine başlayacak. Demek ki sizler kazançlarınızla ilgili, maddi konularınızla ilgili artık hızlanacağınız bir sürece giriş yapacaksınız. Satürn de bu alanda artık düz harekette. Hedefleriniz, hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına son noktayı koymak üzeresiniz. Sonrasında ise artık Neptün 3. evinize geçtiğinde ticari girişimlerle ilgili belki yetenekleriniz, zanaatla ilgili konulara yatırım yapmak, hedefler belirlemek için de harekete geçeceksiniz. Eğer artık bu sürece kadar bazı hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmekten uzak olduğunuzu görüyorsanız da bunları rafa kaldırmanın bence zamanı geldi. Çünkü yeni bir dönem başlıyor Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte. 10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs karşıt açıda olacaklar. Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı da 14 ev aksınıza işaret ediyor. Özel hayatımıza bir kez daha bir vurgu yapıldığını gözlemliyoruz farklı bir açıdan bu hafta. Tabii ki Merkür baktığımız zaman sizin 5. evinizi temsil ediyor, 8. evinizi temsil ediyor. Uranüs ise zaten sizi temsil ettiğinden dolayı özel hayatınızla ilgili yine ticari girişimlerinizle ilgili dikkatli olmamız gerekebilir. Bu hafta beklenmedik olay ve durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle ev, emlak ve tadilat gibi konularımızda gündemde ise kriz niteliğinde bazı olaylar, durumlarla karşılaşabiliriz. Buna karşı dikkatli olmamız gerekecek ama özel hayatımızın ekseninde de düşünebiliriz. 11 Aralık'a geldiğimizde Merkür ve Lilith kavuşumda olacaklar. Merkür ve Lilith'in kavuşumu özellikle kariyerinizle ilgili konularda ve belki de kariyerinizde yaptığınız girişimler, atılımlar, yeteneklerinizle kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularda
geçmişten gelen bazı kırgınlıklar, içinizde tuttuğunuz ama dile getirmediğiniz bazı durumlar varsa bunları artık dile getirme ihtiyacınızın açığa çıkacağı bir hafta da olabilir. Artık kendinizi ifade etmek istiyor olabilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz gizli tuttuğunuz o konuları, gündemleri dile getirmenin zamanı geldiğini de gözlemleyebilirsiniz. Doğru zaman bugün diyebilirsiniz. Yani belki hep içinizde biriktirmişsinizdir bazı konuları. Yeri değil, zamanı değil diye, ama artık bu hafta işte o zamanın geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Güneş ve Kuzey Ay düğümünün de kare açıda olduğunu gözlemliyoruz sevgili yükselen kovalar. Güneş de sizin 11. evinizde, aslında 11. ev temaları biraz vurgulanıyor. Yani geleceğe yönelik hedefleriniz, sosyal çevre ilişkileriniz, kariyer kazançlarınızla ilgili konulara biraz daha fazla odaklanacaksınız bu süreçte. Güneşin Kuzey Ay düğümüyle kare açısı da yine özellikle sosyal çevreniz ve geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili konularda hatalı kararlar almaya açık olacağınızı bizlere düşündürüyor. Bu özel hayatınızın geleceğiyle ilgili olabilir. Yine baktığımızda kendinizi iyi geliştirmeye çalıştığınız konular, yurt dışı bağlantılı konular temelinde de olabilir. Bu konular sizin için evet çok değerli olabilir. Bunların geleceğini belki garantiye almak istiyor olabilirsiniz, ama bu hafta yapacağınız girişimler ileride başınızı ağrıtabilir. İleride uzun vadede size sorun da yaratabilir. O yüzden de geleceğe yönelik neye değer verdiğiniz ve neye yatırım yaptığınız bu hafta sizin için önem kazanacak. Aynı gün içerisinde Merkür ve Neptün'ün de üçgen açıyla birbirlerini görmeleri de kritik bir karar alabileceğinize işaret ediyor. Açının üçgen olması özellikle kariyerinizle ilgili konularda yapıcı ve son noktayı koyabileceğiniz kararlar alma niteliğini taşıyor. 14 Aralık'ta Pazar günü aslında Mars'la da Neptün arasında bir kare açı söz konusu. O yüzden de sizler hedefleriniz, hayallerinizle ilgili alanlarda hem kariyeriniz hem de geleceğe yönelik projeleriniz noktasında kritik, zorlayıcı kararlar alma aşamasında olabilirsiniz. 12 Aralık'ta Merkür de Yay burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün de Yay burcuna geçmesiyle birlikte az önce belirttiğim gibi o gelecek hedef ve hayalleriniz, sosyal çevre ilişkileriniz, toplum önünde olmak konuları daha fazla vurgulanacak. Merkür Yay burcunda çok sağlıklı çalışmaz. Bunun bilincinde olarak bu konulara eğilmemiz bizim için fayda sağlayacaktır. İlerlediğimiz zamansa 13 Aralık'ta yine Merkür'ün Plüton'la yapacağı 60'lık açıda bizi destekleyecek bir noktada. Aslında belki de alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerekliliğini gözlemleyebileceğiz. Kariyerimizle ilgili konularda neleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da daha net görebileceğimiz bir hafta deneyimleyebiliriz. 14 Aralık'ta Mars-Neptün karesi var. Az önce bahsettim, o yüzden mutlaka dikkatli olun derim kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz girişimler noktasında ve bunun özellikle size maddi yansıması ne olacak, bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. 14 Aralık'ta haftayı en azından Güneş ve Kiron'un üçgen açısıyla karşılayacağız ve tamamlayacağız. Hafta sonunda bizler geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili plan ve projelerimizi daha doğru tasarlayabileceğiz diye de düşünebiliriz. Yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimiz noktasında da geleceğe yönelik geçmiş hatalarımızı iyileştirme şansına sahip olabileceğiz gibi de düşünebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 8-14 Aralık haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri hayatınızın hangi alanlarına vurgu yapacak? Yoğun bir enerji akışı var ama belli noktalara odaklanan bir enerji akışından da bahsedebiliriz. Stresler de söz konusu ama bu stresleri hayatınıza doğru yön verebilmek için kullanmanız gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Hemen hızlıca başlayalım. 8 Aralık'ta
Ay ve Plüton'un karşıtlığıyla haftayı karşılıyoruz. O yüzden de sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekebilir haftanın ilk gününde sevgili yükselen balık burçları. Plüton sizin 9. evinizi de temsil ettiğinden dolayı yurt dışı ile bağlantılı konularda beklenmedik ani gelişmelere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Belki de yurt dışı ya da kendinize yaptığınız yatırımlar, geliştirme çabaları, zihin yapınız, inançlarınızla ilgili de neyi değiştirmeniz gerekliliğine odaklanmanız gerekebilir haftanın ilk gününde. Pazar gününden pazartesiye yansıyan bir Merkür-Satürn üçgenimiz var. Bu enerji haftanın ilk gününde de etkisini hissettirebilir. O yüzden de 9 ve 1 ev aksında bu enerjiyi hissedeceğimizden dolayı işte az önce bahsettiğim gibi yurt dışı ile bağlantılı konular, kendimize yaptığımız yatırımlar, geliştirme çabalarımız, hayata bakış açımız, neye inandığımızla ilgili konularda çok daha stratejik plan ve projeler geliştirebileceğimiz bir hafta başı geçirebiliriz gibi duruyor. Güzel etkiler de alacağız diyebiliriz pazartesi günü. 9 Aralık'a geldiğimiz zaman Yay burcundaki Mars'ın sizin Satürn'ünüzde, birinci evinizdeki Satürn'le kare yaptığını gözlemliyoruz. Sizin aslında bu hafta çalışma alanınız vurgulanacak gibi duruyor. Bu konulara dikkat kesilmeniz gerekebilir sevgili yükselen balık burçları. Mars ve Satürn'ün bu kare açısı 9 Aralık Salı günü sizi biraz yorabilir. Özellikle kariyerinizle, kariyerinizin geleceğiyle ilgili konularda stresler hissedebilirsiniz. Yapılandırıcı adımlar atmanız gerekiyor. Çünkü Mars Yay burcunda biraz maceraperest bir ruhla hareket etmek için sizi teşvik edebilir ama aslında gökyüzü bu hafta bize temelde başka açılarda da bunu söylüyor. Bu hafta atacağınız adımlar ileride biraz başınızı ağrıtabilir. Bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden de bir noktada problemle karşılaşabiliriz gibi duruyor. Yani sizler evet belki de bir noktada adım atmak istiyor olabilirsiniz, harekete geçmek istiyor olabilirsiniz. Kariyerinizde hızlıca bazı şeylerin ilerlediğini görmek istiyor olabilirsiniz ama kendi altyapınız buna ne kadar müsait, bununla yüzleşeceğiniz bir haftada da olabilirsiniz. Sevgili yükselen balık burçları o hayalperest enerjiden biraz kurtulmamız gerekebilir. Bu hafta gerçeklerle yüzleşeceğiz ve kendi gerçekliğimizle yüzleşeceğiz diyor bize gökyüzü. 10 Aralık'a geldiğimiz zamansa Neptün'ün sizin yönetici gezegeninizin birinci evinizde artık düz harekete geçtiğini gözlemleyeceğiz. Kendinizle ilgili belirlediğiniz hedeflerin artık sona ermek üzere olduğunu, sonlanmak üzere olduğunu, tamamlanmak üzere olduğunu gözlemleyebileceğiniz bir süreç başlıyor. Neptün 29. derecede aslında kendinizle ilgili kritik kararlar da alacaksınız bu hafta içerisinde. Bunu birazdan detaylandıracağım ama Satürn ve Neptün sizin burcunuzdan çıkan dek artık sizler kendinizi yapılandırdınız, hedeflerinizi gerçekleştirdiniz. Sonrasında artık kazanç odaklı olacaksınız. Bu alanda yeni hedefler belirleyeceksiniz. O yüzden gerçekleştiremediğiniz hedeflerinizi de rafa kaldırmanız gerekecek. Yeni bir dönem başlıyor sizler için ve tüm burçlar için. O yüzden de bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. İlerlediğimiz zaman yine aynı gün içerisinde Merkür ve Uranüs'ün bir karşıt açıyla birbirlerini gördüklerini gözlemliyoruz. Bu da 3-9 ev aksınıza işaret ediyor. İletişim, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimler, ulaşım, ticaret gibi konularda beklenmedik durumlar, olaylarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu. Uranüs zaten sizin 12. evinizi yönettiğinden dolayı da sürpriz gelişmelere açık olabiliriz bu konularda. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde de dikkatli olmamız gerekebilir gibi görünüyor. 11 Aralık'ta Merkür-Lilith kavuşumu söz konusu. Özellikle 9. ev konularında yine baktığımız zaman ailevi konularda da
bugüne kadar dile getirmekten kaçındığımız bazı konuları içimize attığımız ancak yeri gelince söylerim dediğimiz konuları artık biraz dışa vurma zamanı gelebilir bu hafta Merkür ve Lilith kavuşumuyla. Özellikle dediğim gibi aileyle ilgili konularda belki de görüşlerimizi, fikirlerimizi, neye inanıp inanmadığımızı dile getirmenin zamanı da gelebilmiş olabilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Kuzey Ay düğümünün birbirlerini kare açıyla gördüklerini de yine gözlemliyoruz. O yüzden bizler yine kardeş, kuzen, yakın akraba, ticari girişimler, iletişim, ulaşım, eğitim gibi konularda kriz niteliğinde gelişmeleri tetikleyebiliriz açıkçası. Çünkü bizler bu dönemde kariyerle ilgili konularda hatalı kararlar almaya çok açık olacağız. Kuzey Ay düğümüyle o kare açısı belki hemen bu hafta olumsuz bir etki hissetmeyeceğimizi düşündürebilir ama uzun vadede olumsuz, hatalı bir karar aldığımızı deneyimleme ihtimalimiz var. O yüzden belki yine kariyerimizde bizim için neyin değerli olup olmadığını doğru tartarak hareket etmemiz, o yönde girişimlerde bulunmamız önem kazanacak sevgili yükselen balık burçları. Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı ise yine kariyerle ilgili konularda belki güzel etkiler getirebilir ama kendimizi geliştirmek, yükselmek, bazı konularda uzmanlaşmak adına da kendimize yaptığımız yatırımlar, inançlarımızla, kendimize ne kadar inandığımızla ilgili konularda da kritik kararlar aldırabilecek gibi görünüyor bizlere. 29. dereceler kriz niteliği taşır ama bu açı üçgen olduğu için en azından biraz da yapıcı etkiler ortaya çıkaracağını düşünebiliriz. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte yine odak noktamız kariyer alanımız olacak. Özel hayatımızla ilgili gündemler olacak diyebiliriz. Yine evliliğimiz, ilişkimiz daha fazla ön planda olacak gibi. Diğer taraftansa hemen akabinde Plüton'la yapacağı 60'lık açı da aslında bir noktada kendimizle ilgili bir arınmaya olan ihtiyacı tetikleyecek ve bu yönde olumlu adımlar atabileceğiz gibi duruyor. Belki de bugüne kadar neye inanmışsak, hatalı şeylere inanmışsak, hatalı ön yargılı davranışlarda bulunmuşsak bunlardan artık kendimizi arındırmamız gerekliliğine vurgu yapacak gibi görünüyor gökyüzü. 14 Aralık'ta ise Mars ve Neptün'ün bir kare açısı söz konusu. Yine kariyerle ilgili konularda kritik kararlar vermeye oldukça açık olacaksınız. Sevgili yükselen balık burçları, özellikle kazanç temelli bazı problemler söz konusuysa kritik kararlar verme aşamasındasınız. Neptün burcunuzdan çıkmadan önce kriz niteliğinde bazı gelişmeler tetiklenebilir. Güneş ve Kiron bir üçgen açıyla birbirini görüyor. Güneş ve Kiron'un üçgen açıyla birbirini görmesi de yine kariyer ve kazanç elde etme konularında, çalışma hayatınızla ilgili konularda geçmişte yaptığınız hataları iyileştirme şansını size tanıyacak ve önümüzdeki haftaya bu enerjiyle giriş yapacaksınız gibi de görünüyor. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun, kariyer hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili kritik kararlar verme aşamasındasınız ama yanlış kararlar vermemeye, maceracı davranmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kazanç halinizde de hafta sonunda iyileştirici etkiler gözlemleyebileceksiniz gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.